Kızılderililer. Şimdi bazı itirazlar oluyor. Hı Tabii hı. de şimdi haklı olarak çünkü bu Avrupalılar bu Kızılderililer adını takmışlar yani Redskins diye. Aslında yanlış. Yanlış tabii. Yerliler demek lazım. Amerika'nın Amerika yerlileri. yani bir de Ya şey da de Tunç olmuş. derililer. Ya O da daha yani mantıklı. çünkü hepsinin kendine halkına isim var. Yani Tabii ki. Tabii ki. hepsine Hepsi tek ayrı bir ayrı halk değil. Tabii. ayrı bir kültürü var ama bu tabii bu yanlış ama böyle konmuş. Şimdi bizimkiler de Kızılderili dediğimiz zaman Evet. e, kızıyorlar haklı olarak ama ne yapalım Haklılar. Hı öyle hı. olmuş. Ben bazen Amerikan yerlileri diyorum ama o da tam doğru değil. Çünkü hepsinin ayrı ayrı birer ismi var. Yani bu hani Aynen. şimdi bizim Türkleri, Arapları, Yunanlıları, Ermenileri hepsini toplayıp Bir işte isim versek. isim versek doğru olmaz. Bu da Tabii. Amerikan Kızılderililerde işte ötekileştirme amacıyla verilmiş maalesef bir isim. Bunun için şey yok. Şimdi evet yavaş yavaş başlayalım Müjgan Hanım. Bu, Başlayalım. bu Başlayalım. Kızılderililer tabii birçok benzerlikler var. Bize kültürel açıdan benzer olanlar var. Dil açısından benzer olanlar var. Çoğunun işte Bering Boğazı'nın buzlarından Hı hı. geçtiği söyleniyor. Bunun çok çeşitli işte rivayetler, iddialar var. Binlerce yıl önce buzul çağında geçtikleri ama daha sonra da geçtiklerini biliyoruz. E, bunlardan. Çok doğru. Yani sadece buzulla değil oradan sandalla da geçmiş olabilir veya işte Vikinglerin bile gemiyle gittiğini biliyoruz Var, dünyada. evet. Evet. Var. Binli Yüz, yıllarda Vikingler de Vikingler evet gittiğine göre başka geçti. ülkelerde Evet. gitmiş Evet. olabilir. Şimdi buradaki halklardan bize yakın olanlar kimlerdir? Kimler yaşıyor? Ne zaman gitmişler? Siz bu konuda Biz hepsini uzmansınız. onu Kuzey, Orta ve Güney Amerika olarak bölüp anlatacağım. Sırasıyla Tamam. Alaska'dan başlayıp Patagonya'ya kadar ineceğim. Kim E, bunlar? Hangileri bize yakın? Hangileri değil? Kültürlerini. Ben pek dile ve bu DNA kısmına girmek istemiyorum. Onlar biraz tamam. tartışmalı. Bir de benim konum değil. Ben coğrafi açıdan bir de kültürel açıdan alacağım. Ee, Daha ziyade onların yaşam tarzları, coğrafyalara uygun hangi bölgede kimlerin mesela Bozkır kültürü, dağ kültürü, e, Yukatan'da mesela Mayaların, Akdeniz, Antillerin iklimi aynı o bölgede. Coğrafya onların yaşam tarzlarını tabii ki ekonomilerini önce avcı toplayıcılar, daha sonra tarım hayatına geçiyorlar. Sırasıyla bunları anlatacağım. Buyurun Baş, Müjgan Hanım siz başlayın. Başlayalım. Peki. Şeyinizi bitirdikten sonra da sorulara geçeriz. Bitirdikten sonra soruları Evet, cevaplayalım. siz yorulana kadar buradayız yani. Ne Evet. zaman yorulursanız. Şimdi ben bu işe neden koyuldum? Neden bu Kızılderilileri merak Buyurun. ettim? Oradan bir girmek istiyorum. Ben Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafya bölümünü bitirdim. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde müzikoloji bölümünde halk oyunları ve halk müziği okutmanı olarak uzun yıllar görev yaptım. Bir taraftan liselerde coğrafya öğretmenliği yaparken bir taraftan halk oyunları uzmanı olarak çeşitli festivallerle dünyayı gezmek ve dünya kültürlerini bu folklor sayesinde tanımış görmüş oldum. Ama Kızılderilileri bilmiyordum. 2008 yılında kızımın orada Amerika'da master ve doktora yapması dolayısıyla sık sık onun yanına gidiyordum. Bu Alaska'daki buzulları bir de oradaki McKinley volkanını görmek istedim. Seattle'da onun bir görevi gereği doğudaki Washington'dan batıdaki Washington'a bir seyahatimiz oldu. Seattle'dan Kanada'ya geçtik ve Kanada'dan Alaska'ya gemiyle yola çıktık. Benim maksadım oranın coğrafyasını tanımaktı. Fakat orada e,
tanıdığım yerliler, öyle diyeceğim ben, yerli halk bana çok yakın geldi. Çünkü daha önce Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'yla Kazan Devlet Pedagoji Enstitüsü'nde de Türk Dili okutmanlığı yapmıştım. 92-94 yılları arasında. Ve o dönemde rahmetli Turan Yazgan hocamla Altay, Tuva, Hakas ve Yakutistan'a bir gezimiz olmuştu. Ve Saka Türklerini, Altay Türklerini, Horları tanıma imkanım oldu. Bu Alaska seyahatinde de oradaki yerli halkı bu Tuva, Hakas ve Yakut Türkleri olduğunu görünce dedim ki daha önce zaten Amerika'dan önce Alaska Ruslarındı. Doğal olarak tabii buradaki Sibiryalı bizim soydaşlarımızın orada olması son derece doğal diye önce bir şaşkınlık duymadım. Fakat daha sonra Türkiye'ye geldikten sonra bunların Rusya döneminde, Rusların egemenliği zamanında geldikleri değil, çok daha eski yıllarda buraya gelen Türk toplulukları olduğunu öğrenince ikinci, üçüncü seyahatlerimde daha bilinçli bir şekilde Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve daha sonra da Güney Amerika'ya seyahatler yaparak 10 yıl içerisinde bu Kızılderili halklarının, insanların bulunduğu yerlerde değişik şekillerde onlarla tanışma imkanım ve onların kültürlerini tanıma şansım oldu. Şimdi bu kitabı da 2018 yılında bastırdık. 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak burada Kızılderililerin kökeni, bu göçler ve onların hayat tarzları, kısaca söyleyeyim, kültürel yapıları, böyle bir sırayla mesken tipleri, aile yapıları, hukuki ve idari yapıları, etnolojik bir karakter olarak bu folklor ve dansları, müzikleri, inanç sistemleri ve tapınakları, dilleri, sayı ve zaman sistemleri ve mitolojileriyle ilgili bir akış takip eden bir kitapta bunları özetlemeyi uygun gördüm. Şimdi burada ben tabii bunların hepsini anlatma imkanına sahip değilim. Sadece coğrafi açıdan önemli bulduğum bazı konuları ve daha ziyade de kültürel yapılarını tanıtmaya başlayacağım. Şimdi de ikinci kitabımı hazırladım ama bu daha basılmadı. Şöyle 2018 yılında Peru ve Bolivya'ya gittim. Yani bu Kızılderililer basıldıktan, yayınlandıktan sonra. Daha önce İnkaları tanımamıştım, Ant Dağları kültüründe. Bu bölgeyi bilmediğim için ilk kitabımda Kızılderililerde İnkalarla ilgili bilgiler daha ziyade yazılı kaynaklara dayalı olarak genel bir tanıtımdı. Ama Peru ve Bolivya'ya gidip oradaki Quechua ve Aymara ve Uroları, diğer kabileleri tanıdıktan sonra bunların çok daha farklı bir kültürleri olduğu ve Amerika kıtasında kurulan en büyük imparatorluğu 350 yıl boyunca yönettiklerini öğrenince İnkaları ayrı bir kitapta yazmayı uygun gördüm. Yoksa ikinci baskıya ek olarak bu İnkalarla ilgili kısmı katacaktım. Ama bu kitabı da inşallah yayınlama fırsatımız, imkanımız olursa bir başka programda da bu İnkaların Güneşin Çocuklarından Antların Dokumacılarına diye başlıkla, isimle bu kitabı da tanıtırız inşallah. Burada güneş kültünü görüyorsunuz. Onun için güneşin çocuklarından dedim. Ve dokuma hala daha Antlarda. Dokumacılık çok önemli bir sektör. 10 bin ila 15 bin yıldır burada yaşayan bu toplulukların yerleşik hayata geçtikten sonra pamuk ve lama yünlerinden dokudukları kumaşlar Avrupalı İspanyol fatihlerini çok şaşırtmıştı bu kumaşları gördükleri zaman. Onun için de kitabın adını bu Antların dokumacılarına şekliyle isim vermiş oldum. Şimdi ben önce göçleri anlatmak istiyorum. Amerika kıtasına, Avustralya'ya, Okyanusya'ya, Yeni Zelanda bölgelerine insanlar ne zaman geçti ve buraların özel yerli halkı mıydı?
Yoksa Avrasya'dan, daha doğrusu Afrika'dan çıkan Homo sapiens'in Asya'da evrilip oradan bu Alauç-Bering Natural Köprüsü'nden Kuzey Amerika'ya geçtikleri tezi klasik olarak bütün bilim insanlarınca kabul görmüş bir teori. Şimdi burada Doğu Afrika'dan çıkan bugünkü modern insanın atası daha önce de Homo sapiens'ten önce de dünya üzerinde yaşamış insan soyları var. Ama ben onlara girmeyeceğim. Bizim konumuz Homo sapiens. Onun için Doğu Afrika'dan çıkan Homo sapiens'in Anadolu üzerinden Avrupa ve Asya'ya yayıldığını biliyoruz. Şimdi 50 bin ve 42 bin yılları arası üçüncü buzullaşmadan sonra dördüncü buzullaşma 30 bin yıllarında, 29 bin yıllarında zamanımızdan önce başlıyor. Bu ara sıcak dönemde bu yayılım söz konusu. Sesiniz gitti Müjgan Hanım. Müjgan Hanım, sesinizi açar mısınız? Mikrofonu açın. Ben dokunmadım Evet, ama. bizim Geliyor mu şimdi sesim? evet, yanlışlıkla kapatmış olabilirler. Evet, Ben buyurun. çünkü hiç dokunmadım. Evet. Buyurun, 50 bin ile 42 Evet, bin 50 bin ile arasında. 42 bin yılları arasındaki buzul döneminde tonlarca ağırlıktaki su kütlesi buzul olarak karaların üzerine bindiği için su seviyesinde, denizlerin seviyesinde tabii ki haliyle bir alçalma söz konusu. Bugün deniz olarak gördüğümüz bu Çin Hindi Yarımadası'ndan Avustralya'ya ve okyanus adalarına geçmek buzul dönemleri sırasında mümkün. Bu natural köprüden tekrar yukarıda Alauç-Bering Natural Köprü dediği bölgede de görüyor. O nokta nokta gördüğümüz yerler buzulların kapladığı alanlar. Tabii bu natural köprüden geçen halkların 42 binden sonra Amerika'ya yayıldıklarını göreceğiz. Şimdi bu Türkistan bölgesindeki Orta Asya'daki bölümde sizin ve bizim Öntürk Akademisi'nin çalışmalarında zaten bunların kimler oldukları ve neler yaptıkları belli, kimler oldukları belli. O konu üzerinde durmak istemiyorum. Bu Altay ve Uygur, bugünkü Uygur bölgesinde yayılan insanların genetik çalışmalarla açıklanmıştır bilim insanları tarafından. Bu bizim Australit ya da Kafkazoid dediğimiz ya da Türk soylu dediğimiz bu halkların ataları tabii ki bunlar. O zaman için bir isim vermek bunlara belki yanlış olur ama burada Altay insanı diye farklı bir kültür oluşturdukları, değiştikleri, coğrafyaya uygun olarak yedikleri, içtikleriyle tabii Afrika'nın iklimi ve çıktıkları bölgenin avcı toplayıcılarının bu bölgeye geldikleri zaman binlerce yılda değişime uğradıkları şüphesiz. Şimdi Aybike, bunu şey yapamıyorum, dondu şurayı. Burada 30 bin ile 25 bin yılları arası zamanım İsa'dan önce diye geçiyor. Ben bu haritaları Haluk Cemil Tanju'nun Orta Asya göçlerinde Tunç Derililer kitabından aldım. Yani ben çizmedim haritayı. Bu kitaptan, çünkü günümüzdeki araştırmalara en uygun bilgi burada var. Bu anlattığım göç yolları genetik uzmanlarınca da aynı şekilde söyleniyor. Farklı bir söylem yok. Şimdi bu yayılım görüyorsunuz siyah mat olarak gösterilen çizgilerle Alaska'ya geçilmiş ve hatta Orta Amerika'ya, yani bugünkü Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Amerika'ya kadar, Güney Amerika'nın kuzey bölgesine kadar bu halkların göç ettiklerini görüyoruz. Keza Avustralya'nın
iç bölgelerine bu aynı insanların, yani Avrasya'da evrilen bu soyun indiğini görüyoruz bu coğrafyada. Şimdi burada 25 bin ile 15 bin yıl arasındaki göçler daha da belirgin. Avrupa'ya da yayılım olmuş ve Amerika'nın en uç noktasına, Magellan Boğazı'nın olduğu yere kadar görüyoruz. Peki bu resim görülebiliyor mu? Benim hayır, ben üstünü kapatıyorum da. Görünüyor değil mi? Hı hı. Şimdi burada 25 bin yıl önce Sungir denilen yerde Ural dağlarıyla Moskova arasında bir mumya, daha doğrusu mumya değil de bir mağarada buzulların arasında sağlam vaziyette, orada iskeleti ve üzerindeki kumaş örtüsüyle birlikte bir insan bulundu. Bu insan, bu 25 bin yıl önce bu bölgedeki insanın tipini genleriyle ortaya koyuyor ve ressamlar bu bilgilere dayanarak ve üzerindeki kumaşın rengine varıncaya kadar tespit edip bu insanı giydirmişler, bu resimde görüldüğü gibi. Şimdi burada benim dikkatimi çeken üzerindeki mamut kemiklerinden yapılmış 5000 adet boncuk var. Bu boncukların Amerika yerlilerinde, Kızılderililerde vampum denilen ortası delik ve iplere dizilmiş hem kadınların hem erkeklerin kullandığı bir süs eşyası olarak halen daha, tabii şimdi mamut kemiği yok ama diğer hayvanların, bugün yaşayan hayvanların kemiklerinden veyahut daha boncuklardan halen üretiyorlar tabii. Kemiği işlemesi ve bu hale getirmesi çok zor. Bu boncukların günümüzün teknolojisiyle bir tanesinin 3 saatte işlenerek bu hale getirildiği, boncuk haline getirildiği göz önüne alınırsa, nasıl 25 bin yıl önceki insanın, bu Sibirya'da, Avrupa'nın kuzey doğusunda yaşayan bu insanın bir kabile reisi ya da şefi olduğu düşünülebilir. Çünkü çok özel yapılmış bir giysi var üzerinde. Ayaklarındaki çizmelerden ve üzerindeki kumaştan 25 bin yıl önce böyle bir insanın nasıl böyle bir kültüre sahip olduğu çok şaşırtıcı. Onun için bunu paylaşmak istedim. Başında da görüyorsunuz bir bant var. Bu bantı biraz daha sonra Kızılderililerde de ne anlamda kullanıldığını söyleyeceğim. Şimdi 15 bin yılla 7.500 yıl arasında çok şeyler oldu. Zamanımızdan 13 bin yıl evvel, yani 15 bin oluyor, son buzullaşmanın sona erdiğini görüyoruz. Buzullar yavaş yavaş erimeye, su seviyesi yükselmeye ve artık o Alauç'taki, yani Bering Boğazı'nın kuzeyindeki bölgenin sularla kaplandığını, arada adalar olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki göçlerin mutlak surette kayıklar ya da kanolar ya da artık yüzdürülebilecek araçlarla geçilmesi söz konusu. Artık yürüyerek geçmek mümkün değil. Ama bu dönemde de oklar, denizin üzerindeki büyük okyanustaki bu oklar akıntıları ve rüzgarları gösteriyor. Ekvatoral bölgedeki alize rüzgarları doğu yönlüdür. Batıdan doğuya doğru gitmeyi rüzgarı arkasına alarak mümkündür. Batı rüzgarları ise 30 ve 60 paralelleri arasında batı yönlüdür. Yani doğudan batıya doğru gider. Kuzeyde görüyorsunuz bir ok var ve bu batı rüzgarlarının yönündeki bu seyahati mümkün kılacak
şekilde. Ama tabii bu seyahati nelerle, ne şekilde yaptılar, nasıl gidildi onu bilemiyoruz. Ama adalar arasında da Yeni Zelanda'da da, Avustralya'da da, Malezya ve Endonezya adalarında da bu dönemde yaşayan insanların, yani sadece Amerika kıtası değil, diğer adalar ve Avustralya içerisinde de bu seyahatlerin gerçekleştiği söz konusu. Bu arada Anadolu ve Avrupa'da da bu yolculuklar, göçler devam ediyor. İskandinavya ve Kuzey Avrupa'nın da bu insanlar tarafından bu göçü sürdürdükleri malum. Şimdi devam edelim. Ben burada önce Kuzey Amerika'daki yerlileri anlatmak istiyorum. Yalnız buraya geçmeden evvel göçlerin sadece Bering Boğazı yoluyla değil, demin de sizin bahsettiğiniz gibi Avrupa üzerinden veya Atlas Okyanusu'nda Akdeniz'den yine Kristof Kolomb'un yolunu takip ederek bu akıntılar ve rüzgarlarla batıya doğru gitmeleri de söz konusu. Ama nasıl araçlarla, ne şekilde gidildi bilmiyoruz. Fakat 5000 yıl öncesinde Mısırlıların Mısır gemilerine benzeyen Güney Amerika'da gemi izleri bulundu. Ve Mısırlılar Mısır'dan acaba Amerika'ya nasıl gidebilirler sorusu üzerine bir Norveçli denizci 1975 yılında Mısır'daki malzemelerden, halen var olan malzemelerden bir gemi yaparak bu seyahatin 3 ay içerisinde Akdeniz'den yola çıkarak Antillere, yani Meksika Körfezi'ne varabileceğini ispat etti. Bir de ben bir şey daha dikkati çekeceğim. Şu küre üzerinde göstermek istiyorum. Görünüyor mu acaba Aybüke? Görüyoruz. Şimdi bakınız. Doğu Çin'de bu Sungir şuradaki bir bölgede demin gösterdiğim mağara, şöyle mi? Görünüyor mu? Yaklaştırayım. Şimdi Kuzey Buz Denizi'nin bu Sibirya'nın tam karşısında Alaska olduğu görülüyor. Ben düşünüyorum ki milattan önceki dönemlerde İskitleri anlatan Homeros ve tarihçi Herodot'un çizdiği ve o dönemde çizilen antik Yunan haritalarında burayı Türk Denizi olarak gösteriyor. Tarihçi hocalarımız bunu bize haritalarla ispat ettiler, gösterdiler o dönemin haritalarıyla. Şimdi benim o haritalar elimde yok. Eğer burası Türk Denizi ise adı, acaba diyorum Sibirya'dan, yani bu Bering Boğazı'nı şimdi kulağa böyle tersten gösterir gibi buradaki halklar dönüp dolaşıp Alaska'ya gidene kadar acaba Kuzey Buz Denizi'nden, görünüyor mu? Kuzey Buz Denizi'nden karşıya Alaska'ya kanolarla gidebilirler mi? Şimdi bunu anlayabilmek için yine bilim insanları için burası da şimdi buzlarla kaplı. Kuzey Buz Denizi'ne dökülen akarsuların ağızlarında deltalar var. Şimdi bu deltaların içerisinde acaba donmuş bu kütleler çözülürse, şu anda küresel ısınma yaşıyoruz. Acaba bunlar ortaya çıkacak mı? Gemilerin kalıntıları olabilir, hayvan iskeletleri olabilir, kendi insanların, yine burada kazaya uğrayan insanların bazı kalıntıları bulunabilir. Hani benimki sadece şu anda bir fikir. Çünkü Doğu Avrupa'dan insanların kalkıp da Bering Boğazı'ndan Alaska'ya geçmelerinden çok daha kolay Kuzey Buz Denizi'nden karşıya geçmek. Çünkü bunu neden düşündüm? Şöyle, Alaska'daki müzelerde şu şekilde kanolarla Kızılderililerin seyahat ettikleri. Şimdi burada gördüğünüz gibi köpekleri, kurtu evcilleştirmişler. Ve Mısır ve köpekleriyle Alaska'ya geldikleri söyleniyor. Amerika'daki müzelerde ve bu müzedeki kanolardan birisinin bir
örneği bu elimde gördüğünüz küçük örnek. Şimdi Mısır çok önemli burada. Mısır'ı Harvard Üniversitesi Türk bitkisi olduğunu bilimsel olarak kanıtladı. Bu elimizde kanıtlar var. Kitabımda da bunu belirttim. Garip olduğu kadar ilginç bir Türk bitkisi diyor Mısır için. Şimdi bu kanolarla Amerika'ya Mısır'ı götüren Kızılderililer ya da ilk yerliler, ilk yerleşimciler orada tarım yapmak üzere gittiklerine göre artık Neolitik çağ, taş devri bitmiş, yerleşik hayata geçilmiş ve tarım yapılıyor. Belki Tunç dönemi, Bakır ve Tunç dönemine geçilmiş ki Mısır'ı ve de tabii ki kurtu evcilleştirmişler. Evcil hayvanlarıyla gidiyorlar. Diyeceksiniz ki at neden yok? Şimdi at üzerinde de biraz durmak istiyorum buraya gelmeden evvel. Yine bilim insanlarının söylediklerine göre dünyada bulunan en eski memeli hayvan iskeleti atlara ait. 750 bin yıl evvel Alaska'da yine bu buzullar ortadan kalktıktan sonra en eski iskelet bulunuyor, at iskeleti. Ama şimdi ben soruyorum, diyorum ki peki İspanyollar geldikleri zaman Amerika'da niye at yoktu? İspanyolları atlarıyla gördükleri zaman korkmuşlar ve bizim tanrılarımız geldi diye atların ve İspanyolların ayaklarına kapanan yerliler atı niye bilmiyorlar? Amerika'da niye at yok? Bunu sordum. Amerika Seattle'daki müzede, Seattle Amerika'nın doğusundaki batısındaki Washington eyaletinin bir şehri. Orada Kızılderili müzeleri vardı. Alaska'da da gittim bu müzelere. Şöyle izah ettiler. 11 bin yıl evvel, yani bu 13 bin yıl önceki buzul dönemi bittikten sonra dünyada büyük bir felaket yaşanıyor. Bunu Nuh tufanı mı diyeceğiz, yoksa büyük bir Alaska'daki bir volkanik patlama mı oldu, ne oldu bilmiyoruz. Ama tsunami meydana geliyor ve bataklıklar içerisinde mamutlar, atlar ve insanlar böyle çamurla birlikte karışık, tabii sonra bu çamurlar donmuş çamurların içerisinde bu iskeletler ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar mamut avcıları ve de atları da var. Peki ne oldu? Amerika'da bu felaketten sonra, yani anlatılanları söylüyorum, tavşan ve fareden başka hiçbir büyükbaş hayvan kalmadığı bu bölgede ve çok büyük bir coğrafi felaket yaşandığı söyleniyor. Şimdi bu arada yine bazı bilim insanlarının iddiası, o zaman bu insanların Amerika'nın bu bölgesinden, yani Kuzey Amerika'dan tekrar atlarıyla ve yetiştirdikleri, evcilleştirdikleri hayvanlarıyla birlikte Asya'ya geri döndüklerini de iade ediyorlar. Ve bu suretle Kazakistan bozkırlarındaki atların Amerika'dan gelen atlar olduğu ve bu bölgedeki yaşayan insanların Amerika'dan geri gelebilen, önceden Avrasya'dan gitmişler ama bu felaketten sonra geri dönüp atları Avrasya'ya geri getirdiklerinde iddia ediyorlar. Tabii bunların hangisi doğru, nasıl oluyor? Bunlar hepsi birer teori, iddia, ama çok ilginç bir iddia. Bazı şeylerde bugünkü bilgilerimizle bunlar tutuyor. Yabana atmamak lazım bu bilgileri. Şimdi ben Kızılderililerin soylarını vermeden evvel bir de en son, bu göçler devam ediyor. Yani sadece 11 bin yılda, 13 bin yılda, 7.500'e kadar değil, 7.500'den sonra da devam ediyor. Ve hem Afrika'dan, hem Akdeniz'den, hem Avrupa'dan, hem dediğim bu değişik yollardan Amerika'ya gelenler yine burada farklı kültürleri, farklı, tabii aralarında seviye farkları da var. Amerika'dakilerin bazıları taş devrini yaşarken
Paleolitik'teyken yeni gelenler Neolitik'te ve ondan sonra gelenler belki Tunç devrini yaşıyorlar. Yine benim kafamı karıştıran ve cevabını bulamadığım bir soru var. Demir devri dönemi Amerika'da yok. Amerika var ama gelenler demiri buraya getirip burada demiri işlemiyorlar. Şöyle bir buna da cevap veriyor bilim insanları. Diyorlar ki Meksika'ya gelenler ve Meksika Körfezi'ne, Güney Amerika'ya gelenler için demir zaten bir ihtiyaç değildi. Çünkü burada obsidyen diye bir volkanik taş var. Volkan camı denilen. Ve bunlar mızraklarında ve diğer aletlerinde, hatta ameliyat bile yaptıkları söyleniyor. Beyin ameliyatları, yenden yaptıkları bıçakları kullandıklarını müzelerde gördük. Orta ve Güney Amerika'da da. Şimdi obsidyen gibi bir kesici ve sert bir volkanik taşın olduğu bir yerde belki demire ihtiyaç hasıl olmamıştır. Bunu da şöyle söyleyeyim. Alaska'da fok balıklarını ve diğer balinaları yüzmek için ulu dedikleri bir bıçak var. Baltaya benzeyen. Bu demirden ve çelikten yapılıyor. Bunlar buraya Alaska'ya geldiğine göre ama kendileri bunları üretmemişler burada. Hazır getirmişler ve onları kullanmışlar. Alaska'da hala bu ulu denen bıçak kullanılıyor. Yani var. Geldikleri yerlerden bu aletleri de getirmişler. Ama kendileri Amerika'da demiri kullanmamışlar. Daha ziyade tunç, biraz sonra anlatacağım diğer kültür bölümlerinde, tunç ve bakırdan daha çok hem süs eşyalarını hem kapkacaklarını hem silahlarını, balta saplarını bu metalleri kullanarak ve tunçu sertleştirmek için platin kullanıyorlar mesela. Platin Avrupa'da çok çok yıllar sonra altınla birlikte işlenmeye başladı. Ama Amerika'da, Orta ve Güney Amerika'da da platini tunç yapımında, gümüşü, keza bakırı kullandıklarını görüyoruz alaşım olarak. Şimdi ben kabileleri anlatmaya geçeyim. Yakutat, Tlingit ve Eskimolar. Yakutat ve Eskimolar bunlar Mongolit soy. Ama Tlingitler Atabaşkan grubunun Dene diyorlar kendilerine. Bu Atabaşkanları Dene ve Nadene Kızılderililerinin Cengiz Han'dan kaçan Türkler olduğu bu ispatlı bir bilgi. Ama çok sonra 1200'lerde gelen halklar bunlar yani ve Türkler. 1233 diyor milattan sonra. Şimdi bunlar kendilerine bu Atabaşkanlar Atapaskan diye söylüyorlar. Tabii başka ya da asmak ata binenler de olabilir. Ama bu şekilde değil, bana söyledikleri atalarımızın başı, yani dedelerimiz, büyüklerimiz, yani bizim aksakal dediğimiz insanlar, yaşlılar, tecrübeliler, deneyimliler ve bilgeler anlamında kullanılıyor. Atabaşkanlar kendilerine Dene deniyor. Şimdi bu Dene kendilerinden olmayan ama diğer soylara da Nadene diyorlar. Şimdi hangileri Nadene, hangileri Dene ve bu Türk soyları nereden gelmiş ve kimler? Tarih bunu yazdığı için bunları kesin olarak söylemek mümkün. Şimdi burada Çilkat dansçıları diyor. Çilkat Nehri Türkistan'da ve Altay Dağları bölgesinde. Bunlar bizim Tatar dediğimiz Batı, yani Kazan Türkleri, Avrupa Türkleri diyebiliriz bunlara. Şimdi bu Çilkat dansçılarının kıyafetlerini görün. Ben başta şapkalarını falan görünce bunlar Yeniçeri askerleri mi diye bile şaşırdım. Şimdi bunların Moğollarla hiç alakası yok. Çilkat Nehri'nden gelen Tatarlar bu Çilkat bölgesi. Bunlar dansçılar 1890'larda falan çekilmiş bir siyah beyaz resim Alaska'da. Yine bu da bir hayda. Şimdi hayda, önce tabii haydanın ne demek olduğunu bilmedim ben. Döndüm geldim, araştırdım. Haydalar hay tata. Tata Çinliler
R harfini söyleyemedikleri için ve R harfi hem söyleyemedikleri hem de kullanmadıkları için Tatara Tata diyorlar. Hayde okuma yazma bilmeyen, cahil, hani kara Tatar anlamında ama renk olarak değil. Cahil anlamında, okuma yazması olmayan halklar. Şimdi bu Hay Tatalar tipi görüyorsunuz. Şapka, Kırgız şapkasına da benzetebilirsiniz. Türkmen şapkalarına da benzetebilirsiniz. Orijinal dans kıyafetiyle bir Hay Tata, Hayda dansçısı. Şimdi bunların sahne performanslarını ben Alaska'da gittim. Bu bir şaman elinde sopasıyla. Bizim Dede Korkut gibi bir mitoloji, efsane anlatıyor burada gördüğünüz gibi. Biraz sonra onların da neler olduğunu anlatacağım. Şimdi yine Alaska'dan bir yazlık, tabii orada kış ayları çok soğuk ve kar altında geçtiği için 2-3 aylık bir yazları var. Bizim yaylacıların dağa çıkması gibi onlar da yaz aylarında halen böyle balıkçılar geri dönüyorlar. Ormanda böyle yazlık evleri halen kullanılıyor. Aşağıda bu demin resmini gösterdiğim kanonun orijinali var. Bu kanolar burada sergileniyor. Evin üstünde de bir geyik boynuzu var. Bu da kutsal sayılıyor, uğurlu sayılıyor ve böyle evlerin üstüne konuyor bu geyik boynuzları. Şimdi burada da bir Atabaşkan aile, baba ve çocukları zıpkınla nasıl balık avlandığını gösteriyor. İlk ben bu resme baktığım zaman dedim ya bu Nogay dedim. Kırım Tatarlarının iç bölgelerinde yaşayanlar Nogay halkına çok benziyor. Ama bu bir Kızılderili ve bir Atabaşkan aile Alaska'da yaşayan. Bu da bir Atabaşkan kadın. Tanıştık, konuştuk. Bana o ürettiği malzemelerden turistlere sattığı gibi işte satmak istedi. Ben de ufak tefek bir şeyler aldım. O da kızı Alaska'da üniversitede okuyor. Üzerinde yaptığı, diktiği kışlık mantosu, kürk tabii içi, deriden yapılmış. Kızımızı görüyorsunuz, bizden biri, yani farklı birisi değil. Ama maalesef dillerimizi İngilizce konuşuyoruz. Ben onların dilini anlamıyorum, onlar benim dilimi anlamıyor. Onun için hiç dil konusuna girmek istemiyorum. Şimdi burada yine Alaska'da somon balığı pişiren aşçı, tipine, fiziğine bakınız kimlere benziyor acaba? Şimdi burada yine Tilikum Adası'ndaki, bu Seattle, Washington'da artık şeye geldim. Alaska'dan Tlingitlerin yaşadığı Tilikum Adası. Evet, müziği ses. Ses duyulmuyor Müjgan Hanım. Duyulmuyor. Bir saniye baştan alayım. Evet, duyuyoruz Şimdi. Ama. Duyuyoruz. Şimdi bu konuşmayayım mı? Konuşayım mı? Peki. Buyurun, konuşabilirsiniz. Geliyormuş sesim. Tamam, müziği dinleyelim. Konuşayım. Evet, şimdi bu gördüğünüz sahne performansında ne anlatılıyor? Tabii önce ben de bunu izlediğimde bir şey anlamadım.
burada Kuzgun ana karakter ve ışığı çalıyor. Işık nerede? Bir balıkçının kulübesindeki bir kutunun içinde. Şimdi buradaki olay şu. Demek ki büyük bir volkanik patlamadan sonra gökyüzü kapandı. Aynı şeyi Etna Yanardağı'nın püskürmesi sırasında 30 binli yıllarda da görüyoruz. Keza 70 bin yıl evvel Toba volkanı püskürdüğü zaman 1000 yıl süreyle bu volkanın püskürttüğü küller atmosfere yayılıp güneşi kapatıyor. Acaba böyle bir olay mı oldu o 13 bin yıl önce Nuh tufanı sırasında o yıllara denk gelen dönemde? Neden Alaska'da güneş yoktu? Neden karanlıktı ortalık ve Kuzgun ışığı saklandığı yerden çıkartıp tekrar güneşin, yıldızların ve ayın parlamasını sağlayan bir karakter olarak görünüyor. Ve bu arada Kartal Kuzgun'u yakalıyor ve güneşi ondan almaya çalışıyor. Ama ışık yere düşüp parçalanıp ortalığı aydınlatıyor. Böyle bir hikaye burada anlatılan, sergilenen. Şimdi bu bir tabii mitoloji. Bu mitolojiyi sahnelendiren de gerçekten orada yaşayan, halen var olan yerliler. Seattle'da, bu Tilikum Adası'nda. Şimdi biraz Kızılderili müziğinden bahsetmek istiyorum. Sadece o demin dinlediğiniz şekilde değil. Davul ve flüt burada, zurna değil, sanatçının çaldığı bir flüt. Davul şekillerini görüyorsunuz. Davul sadece şamanın kullandığı bir enstrüman değil. Aynı zamanda müziklerinin vazgeçilmez bir enstrümanı. Şimdi bu müzik aletlerinde burada boynuz derisinden, boynuzdan yapılmış bir nifir görüyoruz. Aynı nifiri müzikle uğraşan hocalarımız Kırgızların hala kullandığını söylüyor. Yani büyükbaş hayvanların artık bizon mu veya bufalo mu bilemeyeceğim. Onun boynuzlarından yapılmış bu müzik aleti halen günümüzde Amerika'da da var ve Kırgızistan'da da kullanılmaya devam ediyormuş. Müzikologların söylediği. Şimdi üstte flüt çeşitlerini görüyorsunuz. O flütlerin çalınan ve nefes üflenen yerlerin üzerinde değişik hayvan figürleri var. Kabilelerin totemleri. Biraz sonra totemleri de anlatacağım. Bunların ne demek olduğunu ve her flütün üzerinde her kabileye ait semboller var. Aşağıda romantik bir ilanı aşk sahnesinde de yine erkeğin kadına flütle aşkını ilan ettiği ve aşağıda arkadaki çadırların hangi çadırlara benzediğini benim söylememe gerek yok. Çadırlar ben buyum diyor. Arkada da hayvanlar otluyor. Büyük bir ihtimal çoban sevgilisine flüt çalıyor. Burada yine Apache'lerin çaldığı bir kemençe. Bir de yaylı kemane var. Bizim halk müziğinde kullandığımız sazlarla ne kadar uyuştuğu, ne kadar benzediği gün gibi aşikar. Sesleri de benziyor. Çalınış şekillerini, müziklerini bilemeyeceğim, ezgileri ama aletler çok benziyor. Şimdi burada da kaplumbağa kabuğundan yapılmış, ben kopuz diyeceğim, yani bir saz bu artık, onların kendi orijinal adını bilemeyeceğim bu sazın. Yukarıda da şakşak, adı da şakşak, deniz kabuklarından vurmalı aletler var. Altta da, solda altta da içinde bu susak dediğimiz kabakların içinde meyve şeklinden oluşmuş yine vurmalı zil sesi veren aletleri var. Sağda ise bizim Yeniçerilerin kullandıkları, çok daha büyüğünü kullandıkları ve yönetici şefin kullandığı bir
yine zilli bir vurmalı alet görüyorsunuz. Aynı sesi, aynı aletin büyüğü bizim Yeniçeri Mehteran müziğinde diyeyim. Mehteran müziğinde bu aletin büyüğü var. Şimdi danslara biraz geleyim. Benzerlikleri siz görün. Şimdi sol başta Altay şamanı. Ben bunu Altay gezimizde bir kıyafet örneği olarak çeşitli Altay, Tuva, Hakas bölgesinin halen günümüzde kullanılan kıyafetlerini gösteren bir kitabın içinden aldım. Bir Altay şamanını gösteriyor. Ortada kartal dansı yapan bir Kızılderili var. Folklorcu olduğum için söyleyeyim. Bizde de Bingöl ve Doğu Anadolu'nun diğer illerinde hani böyle kartal kanadı takmıyoruz ama kollarımızla erkek dansçılar aynı dansta aynı figürleri yapıyorlar. Kartalın avını nasıl aldığı ve nasıl diğer kartallar arasında nasıl paylaştığını gösteren aynı dans bizde de var. Diğer dansçıların figürlerinde de bakın burada sol altta ayı postuna bürünmüş yine bir şaman dansçı görüyoruz. Geçen hafta Sibirya'da ayıların da yaşadığı ve onlarla insanlar arasındaki bağı anlatan yorumcularımız, hocalarımız bahsettiler. Evet, Amerika'da da sadece kurt değil, sadece kartal değil, o bölgede hangi hayvan varsa o hayvanın da hareketlerini taklit ederek dans eden ve dansın ne demek olduğunu da açıklayayım. Kızılderili dans ederken vecd içinde kendini yaradan Tanrı'ya ulaşmaya çalışır. Müzik ise onların ifadesiyle söylüyorum, kutsal ruhun sesidir. Müziği böyle ifade ediyorlar. Kutsal ruhun, yaratıcının bize üflemesi, onun sesi. Ve biz dans ederek ona ulaşmaya, ona dua etmeye, ona şükür etmeye, ona dileklerimizi bildirmeye ve ölen Kızılderililerin de atalarına ulaşarak onlara mesaj vermek üzere bu dansları yaptıklarını söylerler. Şaman yol göstericidir burada. Tanrı ile insanlar arasında ve ruhlar arasında bağlantıyı sağlar ve dansıyla, müziğiyle bunu ifade etmeye çalışır vecd içinde. Onların ne şekilde irtibat kurdukları ve bu yolculuğu yaptıkları ruhsal bir yolculuk müzikle. Bizde de aynı şekilde yani şamanizmi biliyoruz, gök tanrı inancında da Türklerde var. Bu inançla dans ediyor Kızılderili de. Yine sol başta bir Kızılderili dansçı görülüyor. Ortada da yine kartal yani yukarıda kartal kanatlarıyla zaten o belirli. Alttaki dansçı da yine kartal dansı yapıyor. Kartal şöyle bir imgesi var kartalın Kızılderililer için. Yaratıcıyla insan arasında çok yüksekten uçtuğu için kartalın da bir ruhani boyutu olduğu ve Tanrı'yla insanlar arasında bağlantıyı, daha doğrusu haberleşmeyi sağladığı için kartalı çok kutsal addediyorlar. Ve başlarına tüy takmalarının sebebi ki büyük bir kartal tüyü kullanıyorlar. Bu başlarına taktıkları tüyle onlar da böyle bir anten gibi yaratıcıyla bağlantı kurduklarını ve saçlarını da bağlayarak, örerek yaratıcıyla irtibat kullanıyor. Yani bir nevi anten gibi yaratıcıya ulaşacaklarını, dileklerini, şükürlerini ona iletebileceklerini inanıyorlar. Müjgan Hocam, burada Efendim? yanlış anlamadıysam sizin söyleminizden şöyle bir şey çıkıyor. Buradaki danstan ziyade dinsel bir ayin oluyor. Ayin, ritüel. Evet, eğlence amaçlı değil, hayır. Bizdeki şeye benziyor, cem törenlerine. Aynen, biraz sonra geleceğim. Evet, sema törenleri.
Şimdi Mevlevisi. Meksika'da onu da anlatacağım. Evet. Siz zaten göreceksiniz o dansın nasıl bir şey olduğunu. Şimdi ben tabii Alaska'dan başladım. Aşağıya doğru ineceğim. Bir Biraz de daha şeyi hatırlatayım. Bu evet, arkadaşlara, seyretmeyenlere, biz evet, sahadan yarın Nuralcı Hanım'la tekrar birlikte olacağız. O da evet. bu kartal dansıyla Hı hı. bizim zeybekleri karşılaştırmıştı. Bir zafer dansı olduğunu söylemişti. Tabii söylediğiniz gibi de kartal Tanrı'yı simgeler. Tanrı'nın Evet. gücünü simgeler. Buyurun, buyurun hocam. Evet, evet. Şimdi totemler de aynı şekilde. Burada kuzgun totemini görüyorsunuz, kuzgun figürünü. Az evvel sahne performansını izledik. Kuzgun burada çok önemli. Ben hemen yine Nuh Tufanı ile ilgili bütün Kızılderili kabilelerinde hepsinin bir tufan efsanesi var. Alaska'dakilerinde var, Mayalarında var, İnkalarında var tufan efsaneleri. Şimdi burada kuzgun bizdeki hani Nuh Tufanı'nı anlatırken kitaplarımızda önce Hazreti Nuh'un kargayı gönderdiği ama onun orada kalıp leş yediği, sonra güvercini gönderdiği, güvercinin yaprakla geri döndüğü söylenir. Şimdi buna benzer şekilde kuzgun figürü de burada muzur bir yapıda, yani şeytani bir akıl ama şeytani yaptığı iş sonunda yani her şerden bir hayır doğar hesabı. Sonunda yaptığı şey insanların lehine oluyor. Böyle bir kuzgunla ilgili Alaska efsanelerinde özellikle Tlingitler'de ve Haydalarda bu efsane çok önemli ve bir de şöyle bir şey orada söylediler, kitaplarda da yazıyor. Bunlar Dene ve Nadene Kızılderilileri dedim ya, Cengiz Han'dan kaçan Türkler. Cengiz Han'ın lakabı kaçan kargaymış. Şimdi Cengiz Han'dan kaçıp gelen bu soydaşlarımız ki bunlar Uygur Türkleri, Altay Türkleri, Kuzey kabileleri, Oyratlar. Şimdi burada tabii 18 kabileden bahsediyor Ethelgin Stewart. Meraklı olanlar bu kitapta bütün bu kabilelerin, Apaçiler de dahil, hepsini anlatıyor. Apaçiler de bu kabilelerin içerisinde, yani Türk soylular. Navajolar var. Biraz sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne topraklarına geçince onları da anlatacağım. Şimdi burada sadece Alaska'da Tlingitler, Haydalar ve Atabaşkanlar var. Şimdi totemin anlamına gelince burada onu belirtmek istiyorum. Asla put değil. Şimdi buradaki totemler, burası neresi? Burası Yakutistan'da Yakut şehri. Ve ben Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'yla demin gittiğimi söylediğim bir Yakut kadın ve çocuğuyla beraberiz. Arkadaki totemlere bakar mısınız? Burada da bize böyle bir ayin sundular. Ateş yaktılar. Ateşin etrafında aynen sonradan Alaska'da gördüğüm dansa benzer şekilde birbirleriyle el ele tutuşarak aynen seslerle, insan sesleriyle, yani bir nevi demin de sizin söylediğiniz gibi bir ayin havasında döngü, bir halka şeklinde dönerek bir dans yaptık hepimiz. Sonra şaman geldi, ateşi söndürdü. Neyle söndürdü? Tabii kımız, bize birer tas, birer çömçe kımız ikram etti. Şimdi buradaki ayinle deminki totemi ve totemleri karşılaştırabiliriz. Şimdi şamanlardan bahsettik. Bu bir Kızılderili, ben şaman demeyeceğim, o kelimeyi pek sevmiyorum. Şifacı burada. Bizde kam deniyor, otacı deniyor. İşte bu bir hanım. Ama Apache şifacısı bu. Kazaklara ne kadar benziyor değil mi? Şimdi gelelim Navajo'lara. Burada bir Navajo kadını görüyoruz. Firuze takıları, bileklerini görüyorsunuz, bileziklerini ve kolyenin ucunda at nalı var. Nal bizde de uğurludur biliyorsunuz. Uğur sayarız at nalını. Onu
boynuna süs yapmış. Mercanlarla, firuzelerle ve gümüş takılarıyla. Bu Navajolar kim? Şu anda Arizona eyaletinin olduğu yerde Grand Canyon Milli Parkı'nda bir kerpiç kulübe ya da taş kerpiç. Sol tarafa dikkat ederseniz orada ne var acaba? Bizde kuyu kebabı yapılan tandır değil mi? Bir nevi topraktan yapılmış tandır ve hala bu Bu tandır kullanılıyor. Ben Kazakistan'da kullanılıyor Müjgan Hanım bu. ben Bunun Fethiye'de benzer. gördüm. Bakın ben Evet, Fethiye'de gördüm, Erzurum'da gördüm. Yani evet. Türkiye'de gördüğümüz, Kazakistan'a gitmedim. Kazakistan'ı bilmiyorum ama aynı tandır Anadolu'muzda da var. Ve halen onun içinde kebap yapılıp çömlek kebabı işte neyse yörenin usulüne göre pişirme yapılıyor. Şimdi coğrafyanın farkını gördünüz. Alaska'daki orman içerisindeki 2 aylık yazı olan bir yerin insanıyla ki aynı insanlar bunlar. Aynı yerden gelen insanlar. Ama coğrafya meskeni de, yapıyı da, hayat tarzını da, yemeği, içmeyi de Alaskalılar halen daha balık avlarken demin gördünüz. Balık avlarken buradaki insanlar bozkır kültürü yaşıyor. Şimdi ben biraz Apache'leri falan bırakacağım. Vaktimiz dar. Apache'leri biz Apache diyoruz ama yanlış söylüyoruz. Onlar Apasa diyor. Apasa. O zaman hemen aklıma bizim Abazalar geldi. Acaba bu kelimeyle bir bağlantıları var mı? Bunlar gerçekten Kafkas kökenli mi? Yoksa Kazak Türkleri mi? Onu bilemiyorum ama halen ata binen yani İspanyollardan sonra İspanyollardan aldıkları atlarla beyazlarla savaşan Apaçalara eğer dikkate alırsak sonradan gördükleri atla ne kadar beyaz insanlarla ve askerlerle, İngiliz askerleriyle savaşan Apaçileri biliyoruz. Şimdi ben Orta Amerika'ya, daha bir değişik kültüre geleceğim. Şimdi bu bölgede Mayalar ve Aztekler var. Burası Meksika'nın güneyi. Mayalar aslında bir halk değil. Burada yazdığım gibi Bapte, Totonac, Olmec, Mixtec, Zapotec, Toltec, Tabasco ve daha Tlaxcaltecler var, daha değişik kabileler var. Neden Maya dendi burada yaşayan, oluşturan Kızılderililere ya da yerlilere? İspanyollar buraya ilk geldikleri zaman işte atlarıyla beraber ya da yaya olarak geldi. Bunlar hemen toprağa kapanıp ellerini böyle kapatıp biat eder şekilde hoş geldiniz diyorlar. Şimdi İspanyollar şaşırıyor. Siz kimsiniz diyorlar. Ellerini şöyle göğüslerine koyup mayam diyorlar. Şimdi onun için bunların isimlerine Avrupalılar daha sonra aslında Maya diye bir devlet, Maya diye bir toplum ismi yok. Maya bizdeki cevher, öz anlamında. Yani bizim Türkçe'de kullandığımız hani mayası bozuk derler ya, o anlamda kullanılıyor ve yaşadıkları toprakları da özümsedikleri için ve kendileri için o toprak çok kutsal oldukları için topraklarına mayam diyorlar. Yani toprağımıza hoş geldiniz. Mayamıza, içimize hoş geldiniz anlamında kullanıyorlar ve adları Maya olarak kalıyor. Burada Olmekler ve Toltekler üzerinde durmak istiyorum. Aztekleri sonra anlatacağım. Olmeklerin yine bilim insanlarının iddiasına göre İtalya'dan gelen Etrükslerle bağlantısı olduğu söyleniyor. Ve Olmek süslemelerinde, taş yapılarında, çömleklerinde, figürlerinde, maden işçilikleri ve ifade ettikleri sanatta Etrüks izlerini buluyoruz. Toltekler ise Mayalardan da daha sonra yine bu bölgeye gelen yine Türk soylu insanlar diyebileceğim. Aztekler buraya 1350'de geliyor ama Maya kültürü diyeyim
yani bütün bu kabilelerin oluşturduğu kültür, Amerika kıtasındaki ileri uygarlık. En büyük demiyorum, en büyük İnkalar. Toprak itibariyle ve egemenlik itibariyle. Ama bugünkü Guatemala ve Meksika'nın güneyinde yaşayan bu halkın ortaya koyduğu kültür çok ileri düzeyde. Astronomi, matematik, hepsini tek tek anlatamayacağım tabii, zamanımız var. Şu kadarını söyleyeyim, sıfırı kullanıyorlar. Sıfırı biliyorlar. Halbuki bizde sıfır biliyorsunuz ne zamandan biliniyor. Venüs gezegenini biliyorlar. Süreyya takım yıldızını biliyorlar. Ve e, ameliyatlar yapıyorlar. Beyin ameliyatları, kalp ameliyatları yapıyorlar. İşte demin söylediğim o bu bölgedeki obsidiyeninden yaptıkları aletlerle. Şimdi Mayaların, biraz Aztekleri de söyleyeyim de sonra tek tek bunların şeyine geçeyim. Aztekler buraya 1350'lerde geliyor. 1350'lerde geldikleri zaman Toltekler burada hakim. Mayalara ne olmuş? Mayalar aslında milattan önce 800 yıl, 3000 ila 800 yılları arasında yaşamış, dönem dönem yaşamış bir halk. Ama 800'den sonra Mayalar kayboluyor. Çünkü burada yine anlatılanlara göre bir kuyruklu yıldızın ortaya yine bir felaketler zinciri var o dönemde. İklim değişiyor ve kuraklık başlıyor. Ve Mayalar tarım yaptıkları alanlardan ormana doğru, yani Yucatan Yarımadası'na doğru, geriye alayım şöyle, mavi bölgeye, yani bu pembe bölgeden mavi bölgeye göç etmek durumunda kalıyorlar. Ve susuzluk, açlık o kadar had derecede ki yeraltı sularını maden sularını biliyoruz, görüyoruz. Kuyulardan sular çektiklerini, çıkarttıklarını. Böyle bir felaket yaşanıyor o yılda. Ve ondan sonra diğer kültürler, Toltek kültürü hakim ve Aztekler geldiğinde bu bölgede Toltek kültürü. Aztekler kim? Aztekler Mongoloid bir soy ve insan yedikleri, canlı insan kurban ettikleri ne ifade ediyor Meksika'daki turizmciler ve Mayalar ve diğerleri, işte diğer kabileler Aztekleri sevmiyor ve bunları kovalıyorlar. Nereye kovalıyorlar? Bataklıklara kovalıyorlar. Orada ölsünler diye. Hatta Azteklerin kendi kızlarını kaçırdıkları, yani bir nevi eşkıyalık yaptıkları çok alt düzeyde bir toplum oldu. Aztekler ise bu bataklıkları kurutarak bölgeye uyum sağlıyorlar ve Tolteklerden öğrendikleriyle ve diğer kabilelerden öğrendikleriyle onlar da daha sonra 1350'den işte 1520'li 22'de geliyor İspanyollar buraya. 150-170 yıl süreyle bu bölgede egemenlik kuruyor Aztekler. Şimdi burada bir Toltek kralı Quetzalcoatl. Şimdi Quetzal kutsal diye de okuyabiliriz. İngilizce'de onlar Quetzal diyorlar ama Quetzalcoatl, uçan kuş, kutsal kuş. Şimdi kutsal bir kuşun, bakın burada göstereceğim kuşu. Görüyorsunuz yeşil tüyleri var. Bu kuşun adı Kutsal. Bu kuşun tüylerinden yararlanarak bu başlığı yaptığı bu kralın. Burada da çıngıraklı yılan var. Çıngıraklı yılan bu bölgenin, o da gene bir kutsal hayvanı. Bu işte kuş ve yılanı birleştirerek bu kıyafetini, yani yılan ve başında da bu kutsal kuşun tüylerinden yapılmış bir şapka giyen bir kraldan söz ediliyor. Daha doğrusu bu bölgeye elinde iki torbada tohumlar var. Bu tohumları saçarak tarım öğrettiği bu toplumlara ve bilge bir kişi olduğu, yüzünde sürekli bir maske taktığı, yüzünü göstermediği, alnında da bir aynayla dolaştığı ifade ediliyor. Buna bir kralın yanı sıra bir şaman ya da
ne bileyim artık diyeyim, ne diyeyim, dini bir şeyi de var, bir takım şeyler de öğretiyor, tek tanrı fikrini falan bölgeye. Bu insanın yine Avrupa'dan veya işte diğer Avrasya'dan diyeyim, artık ne taraftan geldiği belli değil. Öğretici hocalar ya da onlara bilemiyorum artık, hani peygamberlik diyemeyeceğim ama kılavuzluk, yol gösterici bir otorite olduğu söz konusu. Ve daha sonra bu insanı Tanrı ve Tanrı Kral olarak söylüyorlar. Mayalar buna Kukulkan diyor. Kukuleta, yani başındaki şapka. Şapkaya da kukul deniyor biliyorsunuz. Kukulkan. Kan da han anlamında eğer ise, Mayaların Kukulkan'ı, Azteklerin, Tolteklerin kutsal yılanı, Quetzalcoatl'ı bu adam. Ve bu piramit, Kukulkan piramidi, bu kutsal kralın din bilgesinin, bilemeyeceğim artık, anısına dikilmiş. Şimdi bu piramit bir mezar değil. Göründüğü gibi bir ziguratlara benziyor. Mısır piramitlerine de benzemiyor. Burada 7 kat ve üzerinde 2 katla birlikte 9 kat. Basamaklar, sağda ve soldaki basamaklar 360. Burada Mayaların takvim olarak kullandıkları güneş takviminde 365 gün olduğu ve ay günüyle, şimdi biraz sonra meşhur Maya takvimini de söyleyeceğim. Bu Kukulkan piramidinde ilginç bir şey var. Ekinokslarda, aynı zamanda bir astronomik gözlem evi burası. Bu Kukulkan'ın ruhunun bir yılan şeklinde üstteki o basamakta, kapısı görülen yerde yaşadığı ve 21 Mart ekinoksunda buradan aşağıya indiği. Güneşin dik olarak vurduğu, şimdi bu karanlık gördüğümüz bölgede, güneşin dik vurduğu ekinoksunda yukarıdan aşağıya doğru saat, mesela 7'de doğuyorsa güneş, 7, 8, 9, 10, 11, 12, öğlen, akşam batana kadar bu yılan figürünün, aşağıdaki yılan figürü var. Taşları o şekilde koymuşlar ki bir göz perspektifle baktığımız zaman ışığı yukarıdan aşağıya inen bir yılan şeklinde. Ve 21 Mart günü. 23 Eylül günü tam tersi, arka tarafta, bu görünmeyen yüzünden tekrar yukarıya çıktığı ve odasına tekrar girdiği ifade ediliyor. Bu piramit çok enteresan ve hala günümüzde turistlerin gelip izlediği, ben de gördüm bu piramidi. Ama Mısır piramitlerine benzemiyor. Daha ziyade Babil'deki ve o Orta Doğu bölgesindeki ziguratlara benziyor. Şimdi burada yine Meksika'da, bu tanrıların şehrinde bir cennet tasviri. İlginç bir şekilde bütün Kızılderili kabilelerinde cehennem fikri yok. Hep öldükten sonra diğer dünyayı cennet olarak görüyorlar. Burası herhalde erkeklerin cenneti olmalı. Hayvanlar, su, akan bir su görüyorsunuz. Ondan sonra insanlar çok mutlu şekilde dans ediyorlar, eğleniyorlar. Ağızlarından o çıkan belki yiyecek olarak, oradaki güzel nimetler olarak anlatılıyor. Cenneti bu şekilde tasvir, kelebekler uçuyor, işte kuşlar var. Bu şekilde tasvir etmişler cenneti. Mağaraların, mağara diyorum, evlerin, tapınakların içinde daha doğrusu. Şimdi burada San Cristobal, Meksika'nın o demin gördüğünüz mavi bölgedeki Yucatan Yarımadası'nda bir kasaba. Bu kasabanın içindeki bir kilise burası. Chiapas eyaletine bağlı bu bölge. Şimdi burası görünüşte kilise ama içeriye giriyorsunuz, hiç kiliseye benzemiyor. Dışarıda zaten yine böyle piramit şeklinde, üçgen şeklinde yapı. İçinde beyaz kıyafetli ve sağ tarafta görülen rahip diyeyim, din adamı, bir de kuşak var. Bir hastayı tedavi ediyor. Şimdi fotoğraf çektirmediler. Ben onu sonra dışarıdaki bir kartpostaldan bu resmi aldım.
Aynı bizim camilerde de olduğu gibi tabii ki dini yerlerde fotoğraf çekmek hoş bir şey değil. Gördüğümü anlatayım. Bu resim de kartpostal da zaten benim gördüğümü anlatıyor. Bir siyah tavuk vardı ve hastanın üzerine karnına tavuk koymuş. İşte onun hastalığını tavuğa geçirecek. Yani bir nevi kamlık yapıyor. Veya kötü ruhları çıkarıyor. Artık fiziki hastalık ya da ruhi hastalık her neyse. O tavuğa geçtikten sonra o tavuk mundar oluyor. Tavuğu boğup toprağa gömüyorlar, sonra dışarıda bir yerde yok ediyorlar tavuğu ve hasta iyileşmiş oluyor. Yani negatif enerjiyi, öyle söyleyeyim, tavuğa aktararak iyileştirmiş oluyor hastayı. Ve burası bir kilise. Mumlar var, bakın, renkli mumlar var. 7 renk gökkuşağını temsil ediyor. Bir de sol tarafta sıvılar var. İşte kola şişesi, meyve suyu şişesi falan koymuşlar oraya. 7 rengi temsil eden sıvılar, 7 renk sıvı ve 7 renk mum. Şimdi bu gökkuşağı bütün Kızılderili kabilelerinde çok kutsal. Yine bu dünyayla öbür dünyayı Tanrı'yla bağlayan gök köprü. Ben Tataristan'da çalışırken Tatar hocalara da zaman zaman çıkıyor gökkuşağı. Ne diyorsunuz buna diye sormuştum. Biz gökkuşağı diyoruz. Kok köprü dediler bana. Kok köprü Tatarcası. Yani gök köprüsü. Aynı şeyi Kızılderililerde gökkuşağına gök köprüsü diyor. Evet, şimdi burada daha ilginç bir şey. Aybike şeyi de açacağız. Şimdi önce bir anlatayım, sonra görüntüyü açalım. Burası Valladolid kenti. Yine Yucatan Yarımadası'nda yerlilerin, yani Mayaların torunları. Dönen ve uçan şamanlar burada. 4 tane şaman ayakları bu direğin tepesinde ayaklarını bağlayarak kendilerini aşağı sarkıtıyorlar. Yukarıdaki yine bir müzisyen hem ritim hem nefesli sazla, aletle bir müzik çalıyor. Bu da bir ayin tabii ki. Ve bu müziğin ritmiyle ve onun melodik yapısıyla şamanlar yavaş yavaş o dönen yukarıdaki mekanizmada, böyle balkon demirleri gibi demirler var. O demirlere bağlılar ayaklarından kalın halatlarla. Ve baş aşağı dönerek şemsiye şeklinde döne aşağı iniyorlar. Tabii bunu Amerikalılara bir gösteri amaçlı yaptıkları için sonunda da parça topluyorlar elbette. Şimdi en son inen şamanın kıyafetini de görüyorsunuz burada. Şimdi görseli açalım, videoyu. Müzik duyuluyor mu bilmiyorum. Müzikle. Duyuyoruz, evet. Evet. Ben geldim. Evet, gördüğünüz bu ilginç gösteri işte Veç haline gelebilmek için şamanların ne şekilde baş aşağı dönerek, bu tabii gösteri amaçlı ama bunun da yine bir dini ritüel olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Yine bizim
bunu gösterdiğim bir konferansta bir arkadaşımız bana dedi ki bizde de dedi savaşçılar kılıçla Yeniçeriler ve daha önceki dönemlerde de kendilerini ayaklarından tavana bağlayıp kılıçla talim yaparlardı. Baş aşağı nasıl kılıç kullandıklarını ve düşmanları ne şekilde tepeden uçuyor. Hani bu bizim filmlerde, Karaoğlan filmlerinde, Tarkan filmlerinde falan uçma sahneleri falan var ya, kılıçla savaşma sahneleri. Onun gibi eğitimlerde de bizde bu tür bir ayaktan asma vardı diye söyledi arkadaşlarımız. Ama bunlarınki savaşmak amaçlı değil. Bu tamamen dini bir gösteri. Şimdi burada Maya takviminin bir kompozisyonu, kolektif olarak nasıl çalıştığını gösteren bir çizim. Bunu da yine Amerika'dan, Meksika'dan temin etmiştim. Bu çok büyük bir tablo gibi bir şey ve içinde bunun anlatısı var. İçerideki çark diyeyim, ay takvimi ve ritüelleri ifade eden 13 ay ve 270 günlük bir takvim. Bunu tarım takvimi olarak da bağlıyorlar ve bu 13 ay içerisinde ne zaman ekim yapılacak, ne zaman işte doğası yapılacak, ne zaman hasat alınacak, ayın hareketlerine göre bakarak bu 13 aylı bir takvim 270 güne tekabül ediyor. Ortadaki büyük daire güneş takvimi, buna Haab takvimi diyorlar kendi dillerinde. Bu Haab takviminde çok ilginç bir şekilde 365 günü ama 6 saati hesaba katmıyorlar. 365 günü 18 ay 20'şer günden 360 gün. 5 günlükte bir 19. ay olarak buluyorlar ve bu 5 günlük 19. ayda hiçbir iş tamamen eğlence, dinlenme şeklinde geçiriyorlar. O 5 gün çalışmıyorlar. Ama 360 gün 20'şer günden 18 ay sürekli çalışma durumunda. Büyük çark ise Venüs'ün 500 yanlış söylemeyeyim 570 gün olması lazım. Güneşin etrafındaki döngüsünü anlatıyor. Şimdi Güneşin etrafında Venüs'ün turunu tamamladığını Mayaların nasıl bildiğini sordum. 385 yıl gözleyerek bu sonucu kesin olarak aldılar diyor. Yani çünkü o dönemde teleskop yok, dürbün yok. Venüs'ün hareketlerini ve bunu Venüs'ün sabah yıldızı, akşam yıldızı olarak da günde 2 kez gökyüzünde parlayan en parlak yıldız olması dolayısıyla bütün Kızılderililerde, İnkalarda da böyle kutsal bir yıldız. Bizim Çolpan ya da Tanrı dediğimiz kapılarını Venüs gezegenine doğru açtığımız çadırımız var. Bunu da biliyoruz. Venüs bizim için de çok önemli. Şimdi burada enteresan olan bir şey var. Bu 3 takvim bir döngüden sonra yani bir 52 yıl sonra bir araya geliyor. 52 ve 104 yıl içerisinde büyük yeni yıl kutlamaları yapıyorlar. 52 yani insanı ancak bir kere görebilirler. Çok büyük ateş törenleri yapıyorlar Mayalar. Mayaların bir de böyle bir ilginç adeti var. Pek o şeye girmek istemiyorum. Şimdi burada ben size Mayaları tanıtmak istiyorum. İndik Yukatan'da çevremdeki sol resimde 3 tane kızlarımız bana ellerinde el işlerini tabii ki satmak için geldiler. Tiplerini görüyorsunuz, Mayaların torunlarını. Sağdaki resimde başta arkadaşım Hacettepe Üniversitesi'nden müzikoloji bölümünden müzik tarihi profesörü kendisi. Ortadaki bey hem turist rehberi hem bir lakandon mayası. Halen bunlar ormanda yaşıyorlarmış. Ama 4 dil biliyor bu adam. Ve bizimle İngilizce konuştu. Elindeki oklar her bir hayvan için ayrı
uçları acıtmadan hayvanı öldürebilmek için her hayvan için farklı bir ok yaptıklarını söylüyorlar. Sonra ben bu lakandon mayalarının kim olduklarını araştırdım ve lakandon dili nasıl bir dil bilmiyorum. Ama Hun Türkleriyle bağlantılı olduğunu yazan kaynaklar var. Hani ben bilemeyeceğim, bu beyefendiyi tanıdık ama Hun Türkü müdür, Maya mıdır, hangi kabiledendir? Ama Lakandon ismi bu ormanlara, Lakandon salva diyorlar. Bu ormanların ismine Lakandon diyorlar. Bu ormanlarda yaşayan 1500 civarında halen yaşayan bu kabile gördüğünüz gibi. Sonra o elindeki okları da satın aldık tabii kendisinden. İnkalara geçmeden evvel Mayalarla ilgili şu İtsanla'yı biraz anlatmak istiyorum. Yılan kültünü anlatmak istiyorum. Demin yılanın resmini gördük ama o yılanın çok özel bir şeysi var. Şimdi üzerindeki bu deseni, yılanın üzerindeki deseni her yerde görmek mümkün. İlkalarda da var bu desen. Bu desenin adı Kanamiça. Kanamiça. Şimdi kıyafetlerinde, hani acaba dedim bizim Kanaviçe ile bir bağlantısı var mı? Gerçekten işlemelerinde artı şeklinde, kıyafetlerinde, hatta Turizm Bakanlığı'nın, onların Meksika'nın Turizm Bakanlığı'nın duvarında bu desenlerden işlemeli rengarenk süslemeler var. Şimdi yılan kültünü daha sonra İnkalarda da çift başlı yılan var. Araştırırken sordum. Yani yılan Türklerde de acaba kutsal bir hayvan mı? Bana bazı tarihçi dostlarımız, hocalarımız, profesörler, Türkler sadece bozkurtla temsil edilir, kurtla temsil edilir. Peki, yılan işte Çinilerde var. İyi güzel de Şahmaran bizim efsanesi nereden ileri geliyor? Ve yine bazı Selçuklu eserlerinde özellikle şifahanelerin kapılarında çift başlı yılan var. Yani bu Yunanlılara bizim de Sağlık Bakanlığı'nın ambleminde de birbirine sarılmış çift başlı iki yılan var. Zehir ve biliyoruz ama Greklerden bize gelmediği kesin, doğudan geldiği kesin ve yılan üzerindeki araştırmayı da İnkalar kitabımda yazdım. Kimlerde ve ne şekilde kullanılıyor? Şöyle kısaca özet söyleyeyim. Yılan bu dünyayla yeraltı dünyası arasındaki bağlantıyı kuruyor yer altında yaşadığı için. Kabuk değiştirdiği için her 6 ayda bir kendini yenilediği için ölümsüzlüğü de simgeliyor. Bütün Asya bilimlerinde de Kızılderililerde de bu böyle. Aynı zamanda solar enerjiye sahip. Yani güneşin hareketleriyle uyum sağlıyor. Şimdi 20 tane dişi, 22 dişi var. Mayaların takviminin bu 20 dişten kaynaklandığını ve haftalık, birer haftalık arayla 4 haftayı bir ayın temsil ettiğini bu yılanın dişlerine bağlıyorlar. Yine kuyruğundaki çıngıraklar da belirli yıllarda bir o çıngıraklar kalp şeklinde düşüyor. Bu kavını attığı zaman yılan o çıngırakları alıp kutsal olarak kendilerinde işte bizim hani muska taktığımız gibi kötülüklerden, şerden korunması için bir sembol olarak alıyorlar bu yılanı. Yani daha birçok açıklamaları var ama uzatmak istemiyorum. Ama yılan kültü çok önemli. Bunun da araştırılması gerekiyor. Şimdi Güney Amerika'ya ineyim. Çok fazla vakit almak istemiyorum. Güney Amerika'da da Aymara ve Quechua buradalar. Ve İnka İmparatorluğunu kuran Manco Capac ve kardeşleri buraya 1200'lü yıllarda geliyorlar. Peki 1200 yıllardan önce Antlar'da ve Güney Amerika'da kimler vardı? Ant uygarlıklarını incelerken
7 dönem halinde görüyoruz. Yine 15 bin yıl öncesinden başlıyor. Bütün o söylediğimiz Paleolitik dönem, Kabataş devri, Cilaltaş devri, yerleşik hayat, avcı toplayıcılar, hepsi, bütün bu dönemler burada da birbiri arkasından devam ediyor. İnkalar geldiği zaman buraya Titicaca Gölü civarında, ortada bir halka var. O Titicaca Gölü'nün bulunduğu yerde Tiahuanaco diye bir imparatorluk, bir devlet var. Kıyı kesiminde de, Pasifik kıyılarında da, o renkli gördüğümüz sarı renkli kısmın kıyı kesiminde de Çimo İmparatorluğu ya da Çimor İmparatorluğu diye geçiyor. Bu Çimo İmparatorluğu'nun da büyük bir medeniyet olduğu, su uygarlığı olduğu ve suları, Ant Dağları'ndan çıkan suları çöl bölgesine, çünkü bu Pasifik kıyıları, boydan boya o gördüğünüz kıyılar çöl ve burada Atakama Çölü var. Kıyıda çöl olur mu diyorsunuz? Tabii kıyıda soğuk su akıntısı olduğu zaman bütün yoğunlaşma denizin üzerinde olacağı için kıyıya bir damla yağmur düşmüyor. Sadece bulutlar var. Öyle bir iklim. 360 gün boyunca İngiltere gibi bulutlu, ılık ama çöl. Çok enteresan. Yağmur yağmıyor ama kıyıya yağmıyor. Yüksek yerlere, tabii yoğunlaşma dağlarda da olduğu için ve doğu yönlü rüzgarlar, alizelerde geldiği zaman doğudan, bu sefer hani Pasifik'ten gelmiyor ama doğudan, Amazon'un olduğu Ayma Quechua yazan yerden geldiği zaman yoğunlaşma dağlarda oluyor ve dağlık kesimde yağış da, kar da var. Onun için tarım daha ziyade bu bölgede Ant Dağları'nda gelişmiş. Ant uygarlığı diyoruz. Ant adamının da ortaya çıkışı yine 5000 yıl öncesine dayanıyor. Ant kültürlerinin ortaya çıkışı 3000, 2000, 1000 o şekilde geliyor. Ama İnkalar buraya 1200'den sonra Cusco merkezli bir devlet kuruyorlar. Şimdi bunların kimler oldukları, nereden geldikleri yine Mayalar gibi bir sır. Mayaları anlatmadan evvel bu kabilelerin Tao ve Ona diye aşağıya inen ve Tierra del Fuego'ya kadar kuzeyden, yani Alaska'dan Güney Amerika'ya giden diğer kabileleri de anlatıp sonra İnka uygarlığını anlatıp bitireceğim. Şimdi burası neresi? Burası Arjantin ile Şili'nin en birleştiği ve ortak alan olarak kabul ettikleri Magellan Boğazı'nın güneyinde Tierra del Fuego, Kırmızı Topraklar diye bir bölge. Ve burada Punta Arenas'tan sonra geldik. Pardon, bir saniye. Bunların kim olduklarını anlatacağım. Ama hikaye çok enteresan. Bu Tierra del Fuego, Fin del Mundo, dünyanın sonu diye bir yere geldik. Bataklık burası. Hava kapalı yine. Yaz günü olmasına rağmen, yani bizim kışımız Kuzey Yarımküre'de bu gittiğimizde Ocak'tı. Ama oranın yazı +10 derece gibi bir sıcaklık. Çünkü karşısı Antarktika zaten. Dünyanın sonu. Bu Tierra del Fuego'dan sonra Antarktika'ya gemi yol aldı ve biz de Antarktika'ya gittik. Oraya da gittik. Ama bu Alakuş diye parmağımla gösterdiğim yer neresi? Allah Allah dedim. Herhalde buraya dedim Türkiye'den birisi gelmiş. Burada bir kafe açmış ya da restoran içerisi. Kahve, çay var. İşte dinlenme molası verdik. Dedim içeriye gireyim de bu Alakuş'u bir göreyim. Sahibi kim? Türkiye'den gelmiş, Alakuş diye yazmış buranın ismini. Ondan sonra içeriye girdim. Tabii sahibi mahibi yok. Arjantin hükümetinin bir müzesi burası. Allah Allah dedim. Burası müzesi. Peki bu Alakuş ne dedim. Kız geldi, gelin göstereyim dedi. Dışarıda o bataklık gibi olan suların üzerinde turnalar yüzüyor. Alakuş turnaymış. Sonra Aybüke'ye, kızıma dedim, kızım Alakuş turna mı? Hani ben mi yanlış biliyorum? İnternete girdi, baktı turna Japonca bir kelime, Türkçesi Alakuş. Ben iyicene şaşırdım. Bu dedi burada yaşayan dedi bir kabilenin ismi.
Alakuşlar bir kabile. Turna kuşu ama kabilenin ismi. Allah Allah dedim. İçeri girdim, bakın neler gördüm. Alakuşlar bunlar. Ama şu anda yaşamıyor bunlar. Resimleri koymuşlar. Üzerine de değer disappeared diyor. Yok oldular. Değil mi kızım? Yok oldular. Kayboldular birdenbire. Nereye gittilerse, ne olduysa bunlara. Biz öldürdük, biz yok ettik, biz soylarını kuruttuk demiyorlar. Evet, Alakuş kabilesinin erkeği. Şimdi bu Alakuşlar kim? Alakuşlar bunlar. Evet, Selknam ya da On-As kabilesi diğer ismiyle. Bu resimler 1990'larda çekilmiş. Hala böyle büyük oklar. Tabii at olmadığı için bunlar, at üzerindeki oklar daha ziyade hani kısa kullanılıyor. Bunlar avları ya da kuş mu avlıyorlar, ne avlıyorlar bilmiyorum. Bu okları o dönemlerde kullanarak avcı toplayıcı bir kabile. Müjgan Evet, Hanım, burada evet. bir şeyde 1990'lar yazılmış da düzelteyim, Pardon, 1890. 1800. 1890'lar, evet. 1900. O yanlış anlaşılma. Yanlış 1990 değil, pardon. Bir evvelkinde doğru. Burada yanlış yazılmış. Evet, evet. Şu doğru. Ha, Olmaz, 1900'ler. 1900'ler. Evet. 1900'ler. Yani 1890 ile 1910 arası. Evet, çok haklısınız. Orada Ha, bir 09 yanlış anlaşılma basıp olabilir. anlaşılma olmasın. Evet. Çünkü rehbere sordum ben sonra. Dedim ki bu Onaslardan, Alakuşlardan peki dedim hiç yaşayan var mı? 90 küsur yaşında bir kadın var. O da Kano'da yaşıyor dedi. Ama şu anda hani aklı yerinde değil. Onunla görüşseniz de bir şey anlaşamazsınız, anlamazsınız dedi. Zaten vakit çok dar. Gidip görmem de imkansız. Görmedim. Şimdi bunlar da bu kabilenin kimleri? Şamanları. Bakın. Aslında üzerlerinde kıyafet yok. Dövme ve kuş tüyleri var. Ve buna uçmaya hazırlanıyorlar. Şamanlarının önderliğinde uçacaklar. Yani vecd içinde bir ayine hazırlanıyorlar. Resim bunu gösteriyor. Bu da bu bölgenin şamanları. Bu da Arjantin'den yine bir Güney Amerika'da yine hastasını tedavi eden bir otacı ya da kam diyebiliriz. Gördüğünüz gibi desenlere, resimlere, kıyafetlere dikkatinizi çekiyorum. Bu da yine Şili'nin Arokanları. Bu Arokan kabilesi Mapucheler dediğimiz kabileden yine 1900'lerden kalan bir resim. Biraz daha kuzeyde Şili'de yaşıyor bunlar. Halen Arokanlar var. Mapucheler olarak da biliyoruz. Şili'de bir de Paskalya Adası'nda bu ilginç heykeller var. Şimdi oradan oraya geçiyorum ama hepsini kısa kısa vereyim diye. Bu heykeller şöyle dikkatimi çekti. Bunlar nereye bakıyorlar? Denize bakıyorlar. Bu insanlar neyi tasvir ediyor? Bilmiyoruz. Rapa Nui Adası diye geçiyor ya da bizim şeyimizde Paskalya Adası diye. Şimdi sol taraftaki resimde heykellerden soldan ikincinin üzerinde bir şapka var. Onun çizilmiş şeklini bu Tunç Deriler kitabında Haluk Cemil Tanju, bu heykelin göğsünde Fenike kalyonu olduğunu yazıyor. Ve gerçekten de baktığımız zaman bu heykelin göğsünde bir gemi resmi var. Yelkenli gemi. Tabii ben Fenikelilerime ait, kimlere ait bilmiyorum ama ilginç bir şey burada belirtmek istiyorum. Ben Yeni Zelanda'ya gittiğimde oradaki bir müzede deniz kabuklarından, daha doğrusu sedeften yapılmış objeler görmüştüm. Halen onların benzerlerini gümüşler üzerine yapıp turistlere o motifleri işte kolyedir, küpedir falan satıyorlar. Ama orijinalinde onların testilerin üzerine, yani toprak çömleklerin üzerine sedef, ki toprağın üzerine sedef nasıl işlenir? Çok ilginç bir işçilik olması lazım. Tekniğini bilemiyorum.
Seneler geçti. Geçen tabii Şili ne zaman gittik Yeni Zelanda'ya? Halbuki epey oldu. 6-7 sene falan oldu. 2015'te gitmişiz. Geçen yıl Afyon'da bir arkadaşımı ziyaret ettiğimde arkeoloji müzesine gittim. Arkeoloji müzesinde Afyon'da aynı toprak testi yine üzerinde sedefler var. Allah Allah dedim. Yeni Zelanda'daki benim gördüğüm kapla Afyon'da Frigyalılara ait olduğu yazıyor müzede. Deniz kabuklarından ve sedefle işlemi aynı formda bir vazo ya da çömlek, ne amaçla kullanılıyor bilmiyorum. Hemen müze müdürüne gittim. Dedim ki ya bu deniz kabuklarından olan ben bu şeyi Yeni Zelanda'da gördüm. Bir yanlışlık olmasın. Frigler denizci bir kavim değil. Nasıl olur Friglere ait yazmışsınız? Müdür şöyle bir yüzüme baktı. Hani sen deli misin, nesin? Yani ne soruyorsun? Şimdiye kadar dedi hiç böyle bir soru soran olmadı bana dedi. Tabii dedim Yeni Zelanda'ya giden birisi Afyon'a gelmemiştir herhalde. Onun için dedim. Ben de çok enteresan bunu öğreneceğim dedi. Peki dedim Fenikellilere ait olmasın dedim. Hani yanlışlıkla Friglere ait koyuyorsunuz. Olabilir onlar ticaret yapıyorlardı dedi. Friglere de dedi denizden dedi gelip buraya dedi getirmişler biz oraya Frigya yazmışız dedi. O zaman dedim lütfen araştırın doğrusunu yazın oraya dedim. Çıktım ve kafamda bir soru işareti. Gerçekten Fenikeliler bütün dünyayı o dönemde gezdilerse tabii ki Rapa Nui Adası'na da gitmişlerdir. Yeni Zelanda'da bunları işleyen kişilerden alıp tekrar Ege'ye getirip ticaret yapmış olabilirler pekala diye düşünüyorum. Evet, bunlar demin o Araucan yerlileri dediğim Şili'deki Mapuche'ler. Kıyafetlerine ve hallerine bakınız, yorum size ait, kime benziyor kıyafetleri. Yalnız Araucanların, şimdi İnkaları anlatacağım, savaşmadıklarını ve Araucanlardan çekindiklerini yazıyor İspanyollar. Şimdi gelelim İnkalara. Şimdi bunlar İnkaların torunları. Yine yorum size ait. İki çocuk şapkaları değişik değişik. Bunlar kimler? Keçualar. Kızılderili diyemeyeceğim. Keçua yerliler. Sol tarafta bir resim var. Şimdi ben size biraz kafa karıştıracağım. Görünüyor mu bilmiyorum. İran'daki Kaşgaye Türklerinden satın aldığım bir çanta. İran ve Kaşgaye Türkleri. Türkiye'de bu tür motifler tabii çok. Ama şu Keçua Kızılderilisinin sırtındaki kumaşın desenine bakınız. Dokumaya bakınız. Aynı dokuma. Bir şey daha göstereceğim. Bunları göstermeyi unuttum. Şimdi bu püsküller yine bu Kızılderililerin yaptıkları el işlemeleri ve bir şey daha göstereceğim. O İran'dı. Bunu İran'dan aldım. Bu da Bulgaristan. Şimdi bu bir ortak aklın ürünü mü bu desenler? Yoksa bir kültürden kültüre bu benzerlik nasıl oluyor? Bunların araştırılması gerekiyor. Bunların cevabını ben veremem. Kim bu desenlerin figürlerini? Saat kaç oldu? Sesiniz, beni duyabiliyor musunuz Müjgan Hanım? Müjgan Hanım sesinizi açabilir misiniz? Geliyor mu şimdi? Şimdi geliyor. Yanlışlıkla... Ben yine dokunmadım. Yok, bizim arkadaşlar başka birisi mikrofon açınca
Ha, ha, Sizi anladım. Nerede yanlışlıkla kalmıştık? Gelmeyen yerden. şeylerde bu Kaşkaylar'dan Kaşkaylar, peki. Bulgaristan'daki şeyi Ha, evet, bu anlattınız. Bulgaristan'dakini de göstereyim. Bu Kaşkay Türklerinden bakın desenler. Bu Arakan, Mapuçelerin yaptıkları. Bu Keçuaların yaptıkları pomponlar, püsküller. Bakın şu deseni. Birebir aynı. Ve bu da Bulgaristan'dan. Bakın. Bir dokuma. Sehpa örtüsü. Ben bunları bilerek almadım. Yani evde bunlar vardı. Bu benzerliği görünce ben şaşırdım. Yani nasıl olabiliyor böyle bir şey diye. Bir de Müjgan Hocam, bu şeyler Mapuçilerin e, şimdi başta da gösterdiniz. Ben Mapuçilerle ilgili bayağı Evet, bir Mapuçelere şey. döneyim mi? Onlar da şeyler vardı. Bakın bir resmini de gönderdiniz. Bizim balballara, taş babalara benzer bir motif vardı. Ha, E, şeylerin. e, Bu ma, sefer bu çalışmıyor. evet, Mapuçilerde Döneceğim, evet. Mapuçilerde şeyler de var. Bu bizim işte bizim bayrağımıza benzer ya da şeyler var. Daha doğrusu bu davullarda, Hı şu hı. davulların üzerinde bu dört yön dediğimiz haça benzeyen ve Şimdi bizim İnkaların o. İnkaların, şimdi geleceğim ona. yok iş İnkalara şimdi Mapuçilerde de geleceğim. var. Haç. Şurada Şimdi da. ona geleceğim. Ant Evet, haçı. Onun adı ant haçı. evet. Hepsinde var. Hepsinde Kolombiya'dan var. başlıyor ant haçı şeye kadar, işte Mapuçelere kadar. Bir de E, burada hı, bakın şu V şeklinde hangisi? Mapuçeler bir mi? önceki bir öncekinde Hı hı. bir öncekinde bakın burada bu bizim taş babaları. Şuradaki surat da Ataş zaten babalar. taş babalara Hı, yapıyor. Geldi. evet. Şimdi bundan sonraki şu Paskalya Adası'ndakinde de çok ilginç bilgiler var. Ben bir tanesinin İngiltere'deki müzedekinin arka yazıtlarındaki isimleri işte Evet. araştırmıştım. Evet. Çıkarmalar olmuştum. Bayağı Evet. bir Türkçe şeyler var. Yani isimlerden Hakan Ana diye isim çıkıyor ortaya. Yani Evet. Şimdi ben ilginç. doğru. Şimdi ben tabii dile girersem hiç çıkamam. Onun için Evet, evet. dile Dile ve girmediniz de. DNA'lara hiç geçmiyorum. Ben sadece görsel kullanayım dedim. Hani biraz şeyi açmak için, ne Evet. diyeyim, düşünmek için, neticeye varmak için. Şimdi bir tane daha bir pomponum var. Bunu kimlerden aldım biliyor musunuz? Bu da Kaşgai Türklerinin. Şimdi bu kadar mı olur? Bu kadar mı olur? Bakın, bu Keçvaların, bu Kaşgailerin, deminki de Mapuçelerin, Şili'den. Evet. İran nere? Şili nere? Şili nere? Bulgaristan nere? Evet. Yani hani bu kadar mı olur? Şu desenlere bakın, şuraya bakın. Daha halılara, kilimlere girmedim. Kitabım 450 sayfa oldu İnkalarla. Bu konuyla ilgili 450 sayfa yazdım. 3 Bir de senedir 3 senedir yazıyorum. bu şeyin üstündeki Finike şeyini bulmuşsunuz. Finike Finikeliler, kalyonu, evet. Finike kalyonu. İlginç, Evet. Finikeliler gitmiş olabilirler. Bir de başka bir ilginç var. Bir arkadaşımız araştırmalar yapıyor bu Finikelilerin Türklüğüyle Evet, ilgili. evet. Çok ilginç bir olay. Yani buraya Çok ilginç. Yani bunların her birisi ayrı bir doktora konusu biliyor musunuz? yani burada bu kültürü taşıyan birileri var. Yani bu kültürün ortak bir yanı var. Yani sizin anlatımlarınızda da. Yani Evet. bu ne yapıyor? Türk kültürüne çıkıyor aslında. Şimdi ben size daha enteresan bir şey daha göstereceğim. Uroları göstereceğim. Şimdi bunlar Mapuçeler, daha bitmedi. Hmm. Şimdi burası Titicaca Gölü. Titicaca Gölü'nün bir tarafı Bolivya, bir tarafı Peru. Puna'dan kalkıyoruz, Peru'dan kalkıyoruz, Bolivya'ya geçiyoruz. Geçtik. Şimdi bunlar kim? Nehrin üzerinde yüzen evler yapmışlar. Yüzen.
Bu soldaki yerel rehberimiz, başı kasketli olan, bu yeşil etekli hanım, bu adacığın diyeyim, bu adaların nasıl yapıldığını da anlattılar bize. Hanım, bayan, kadın, kabile reisi, kadın kabile reisi. Yanındaki kocası da ördek ve balık avcısı. Bize bir ördeği nasıl avladığını anlattı, gösteri yaptı, şov yaptı falan. Ve tabii ki bu evleri, adaları nasıl yaptıklarını anlattı. Sonra her birimizi bu Uroların, bunlar Uros diye yazılıyor, Urolar. Şimdi kitaplarda ben bu Uroları hakkında tabii ki döndükten sonra aradım. Urartularla bağlantı kuruyorlar, biliyor musunuz? Kitaplar. Yani çok ilginç bir şekilde. Şimdi Van Gölü ile Titicaca Gölü coğrafi olarak çok benziyor. Çok çok benziyor. Van Gölü'ndeki uygarlıkların acaba buraya ne zaman, nasıl geldiler de bu soylarını burada sürdürdüler? Tabii bizim Van Gölü'nde böyle yüzer adacıklar yok. Şimdi İnkaların da piramitten ziyade kaleler yaptıkları ve Urartuların taş işlemeciliğine benzeyen evler yaptıkları, biraz sonra göstereceğim. Ve Karız kanallarına benzeyen, Van'daki Şamran kanallarına benzeyen kanallar yapıp suyu akıttıklarını biliyoruz. Gözümle gördüm. Biraz sonra Machu Picchu'ya gideceğiz. Bu Urolardan sonra bunları da anlatacağım. Şimdi bu Ur sözcüğü çok önemli. Bu da araştırılması gerekiyor. Çok bilim insanları buraya gelmişler. Bu insanların kim olduklarından ziyade biyolojileriyle. Çünkü bunlar normal insanlardan 1,5 litre daha fazla kan taşıyorlarmış. Çünkü 3700 metre irtifada yaşıyorlar. Ve hava basıncı düşük. Kalp atışları da tabii ki ona uygun olarak farklı olacak. Ciğer yapıları da daha geniş olacak. Hepsi böyle şişman ve iri. Kilolu veyahut kemik yapıları, öyle bilemeyeceğim. Soldaki de Keçva rehberimiz, yani Kızılderili rehber İspanyolca bize aktardı. Bizim Türk rehber de İspanyolcadan bize çevirdi. Bunları anlattılar bize. Evleri nasıl yapıyorlar ve neden burada yaşıyorlar? İspanyollar geldiği zaman bu İnkalarla olan savaşlarında ölmemek için önce sallarla denize yani deniz diyorlar onlar, Titicaca Gölü'ne açılmışlar. Ve Titicaca Gölü üzerinde salların üzerinde yaşamlarını sürdürmüşler. Savaşta ölmemek ya da esir düşmemek ya da işte köle olmamak için, neyse. Kaçıyorlar yani kıyıdan. Bir süre sonra bu adalarda nasıl yaşayacaklarını hep sandalın üzerinde olmaz. Bir bakıyorlar, totora denilen bu tatlı suda yetişen bir çeşit sazlar var. Bu totora denilen bu sazlar alttan koptuktan sonra, yani çürüdükten sonra yüzeye çıkıyor. Ve sünger gibi gölün üzerinde yüzüyor bunlar. Bunları alıyorlar, bu çamurları, sandalların içerisinde kurutuyorlar. Ondan sonra birleştiriyorlar. Okaliptus yetişiyor bu bölgede. Okaliptus ağaçları var. Okaliptus yapraklarıyla ve dallarıyla bunları birbirlerine bağlıyorlar. En üstüne de okaliptus yapraklarından gördüğünüz gibi kurumuş şeylerden kendilerine yol yapıyorlar üzerinde ve de ev yapıyorlar. Şimdi bu Urolar gördüğünüz gibi kadınlar yönetiyor kabileyi. Burada örgü ören erkekler var. Kıyafetlere bakar mısınız? Nereye benziyor? Ben folklorcu olduğum için bu erkeklerin kıyafetini Van folklor ekibi dedim. Lacivert pantolon ve üstte beyaz gömlek ve yelekleri var. Başlarındaki şapka biraz değişik olabilir. Yöreye göre tabii onların biraz daha soğuk, daha böyle yünden yine ördükleri Bir de hocam tepelikleri var. kuşak mı var? Çünkü Evet, bellerinde evet. bir Evet, kuşak var. tabii kulaklarını da soğuktan korumak için kendileri örüyorlar o şapkaları ellerinde. Bellerinde bir kuşak var. Bellerinde de kuşak var tabii ki, tabii ki. Aynen, bizim aynen. şeylerin Aynen. benzer kuşaklar. Sivas'ta, Erzurum'da Evet, kullanılan Sivas, kuşak gibi. Erzurum. Aynen, aynen. Evet. Evet, onun için ben yani Urartulara O benzetmekte çok haklılar. Elazığ, Sivas, Erzurum Evet, kuşaklarına benziyor. evet, Evet. evet, evet.
Evet, bu Totora adaların uzaktan görünüşü, yüzen adaların, evlerin üzerindeki evleri de görüyorsunuz. Bir çocuk burada, ne? Totora saz aynı zamanda şeker kamışı gibi böyle ucu tatlı bir kökü var. Çocuklar onu kemiriyor. Onu çektim. Çocuk resimleri daha sevimli oluyor. Şimdi bu bir şaman. Güneş Adası'nda. Bu Titicaca Gölü'nün üzerinde Güneş Adası, Ay Adası falan gibi isimler vermişler. Orada bir şaman, şey açabilir miyiz Aybike? Ve bizi kutsadı, bana 3 tane koka yaprağı verdi. Biliyorsunuz ne olduğunu. Ritüele hazırlanıyor. Bizi kutsayacak. Önce toprak anaya dua ediyor. Verdikleri için şükür ediyor. Müzik aleti, bir zil çıkardı. Tabii yine bir duyuluyor mu? Ses biraz, çekim çok amatörce olduğu için. Başa alabilir miyiz Aybike? Ben konuştum. Şamanın kendi sözleri, tabii bir şey anlaşılmıyor. Kendi dilinde konuştu. İspanyolca değil. Bitti. Hı hı. Hepimizi, biz 10 kişiydik grup. Bu Küba Dostluk Derneği ile gitmiştim. Çok küçük bir gruptuk. Tek tek hepimizi kutsadı, otadı, hastalığımız var mı yok mu diye kontrol etti. Ondan sonra 3 dilekte bulunun dedi. 3 koka yaprağı verdi. Şimdi dedi bu dilekleriniz dedi olacak. Onları aldı, ateşte yaktı, tütsüledi dumanlı umanıyla. Tabii bu ayin 1,5-2 saat sürdü. Akşam güneş batana kadar. Sonra ateşi yaktı. Güneş battıktan sonra ateş yaktı. Tabii oralar çok uzun. 2,5 saatlik bir çekim. Onu göstermeme imkan yok. Bir de karanlıkta bir şey gözükmüyor. Sadece ateş gözüküyor. Onun için ben bu kadarını koydum. Bir de hocam Şimdi buraya geçmeden evet, buyurun. onun Buyurun. kafasındakini ben şimdi yanlış olmasın da ben bunu hatırlıyorum. Yani bu bere dediğimiz bizim kulakları da kapatan sanırım bizim yörede yani Sivas yöresinde falan örülen bir şeydi bu. Yanlış hatırlamıyorsam bebeklere falan da Evet, örülüyor. evet, bebeklerde tabii. Evet, Bu bere o tür bir kullanılıyordu. şapka. Evet, doğru. Evet kullanılıyordu evet. Kulaklıklı, böyle kulakları üşümesin Evet diye. evet. Takke Evet gibi bir evet. şey. Yani Evet evet. kulaklıklı bir takke. Özellikle bebekler için yapılan, örülen bir şapka bu. Doğru. Evet. Ama orası işte soğuk olduğu için, Antlar, Evet. dağlar, Evet. 3700 metre. Biz de oraya giyimli gittik, kabanla falan gittik yani. Evet. Soğuktu. Yaz olmasına rağmen. Şimdi burası, bu Bolivya'ya geçtik şimdi Peru'dan. Titicaca Gölü'nün karşı kıyısında. Orada Tiahuanaco uygarlığının merkezi, bir sit alanı. Burada Güneş Kapısı bu gördüğümüz. Bu Güneş Kapısı'nın üzerinde Tanrı Viracocha. Şimdi Viracocha'yı bizim Reha Oğuz Türkkan kitabında Erakbaca diyor Türkçesine. Hani yine dile girmek istemiyorum ama bir ir, zaten Tatarlar da er demiyor, ir diyor. Bir ak koca, ak beyaz, koca da büyük şey. Şimdi Viracocha sözü aynen Quetzalcoatl gibi. Azteklerin Quetzalcoatl'ı, Mayaların Kukulkan'ı neyse, burada da Viracocha. İki elinde bakın asa tutuyor, sopa var. Bu yazı çözülememiş. Bu yazı Mayaların yazısına da benziyor. Hieroglif tipi bir yazı.
bu Tiahuanaco kültürü büyük bir ihtimal bir Mayalar bulunduğu yerden buraya göç eden bir kabilenin kurduğu bir uygarlık olabilir. Fakat İnkalar geldiğinde buraya bu şehri boş buluyorlar. Yani İnkalar 1200'de geldiğinde bu gelişmiş. Ya bir savaş sonucu, ya yine bir kıtlık sonucu, ya bir bilemiyorum açlık, susuzluk olabilir. Bu kenti terk edilmiş buluyorlar. Sonra İspanyollarla birlikte İnkalar tekrar geliyor buraya. Ve buradaki yolları tabii Avrupalıların burada ne aradıkları malum, altın arıyorlar. Burayı talan ediyorlar, ayrı konu. Şimdi burası da yine Bolivya'nın başkenti La Paz'da çok ilginç bulacaksınız. Milli Müze'deki yine Tiahuanaco'nun taş heykelleri. Şimdi Voice of the Stones diyor burada. Taşların sesi. Bence sessiz taşlar bunlar. Sessiz anlatıyorlar her şeyi. Taşın sesi yok. Nece konuştuklarını da bilmiyoruz. Ben bunu tersi sessiz taşlar olarak yazdım kitabımda. Kağıt paranın üzerindeki, Bolivya'nın kağıt banknotunun üzerindeki taş heykelleri görüyorsunuz. O heykeller neye benziyor? Benim bir şey anlatmama gerek yok. Kendisi söylüyor ne olduğunu, bu balballar. 3 metre boyunda bu taşlar bu arada. O bulan arkeoloğun fotoğrafını da koydum. Tabii bu turizm bürosundan aldığım bir tanıtım broşürünün üst kapak resmi. Oradaki resim beyefendi de bir arkeolog, orada çalışan arkeolog. Onu koydum ki taşın büyüklüğü, ne kadar yüksekliği, insan boyundan ne kadar büyük. Onun için o da birlikte gözüksün diye koydum. Evet, bunda da söz söylemeye gerek yok. Her şey ortada. Şimdi İnkalar yazıyı kullanmıyor. Bu düğümlü ipleri kullanıyorlar. Bunlar nedir? Bunlar hem abaküs, hem yazı, hem devletin arşivi. Tabii İspanyollar buraya geldiğinde bunları büyülü ipler zannediyorlar ve hepsini yakıyorlar bunları. Şeytan işi diyorlar. Bu düğümlerle bunlar büyü yapıyor diyorlar. Bütün bu devlet arşivi büyülü ip diye yakılıyor. Ama ortada kalan ya da işte kaçırılabilen ya da saklanabilen 3-5 tanesi müzelerde. Bazılarının neler olabileceği tahmin ediliyor. Çünkü bu düğümleri yapanlar, bu arşivleri tutanlar, o zamanın görevlileri, o zaman derken 1300'lü, 1400'lü yıllardan bahsediyorum. Çok da eski değil. Yani bizim Osmanlı ile aynı dönem. Osmanlı'nın ilk kuruluş büyüme dönemi. Hele onların Paçakutek dönemi, en büyük imparatorluğu, bizim Kanuni dönemiyle hemen hemen eş, aynı dönem. Şimdi bu düğümlü ipleri çözülmesi mümkün değil ama renkler, düğüm atış teknikleri, soldan mı, sağdan mı, yukarıdan mı, aşağıdan mı, 1,5 metre boyundaki bir ana ipin üzerine değişik renklerde 21, bazı yerlerde 25 renk kullanılarak belki kabilelerin isimlerini kaydetmek üzere bu renkleri kullandılar. Belki oradaki yazılar bir tarihi ifade ediyor. Belki alınacak dergiyi veya toplanacak vergiyi ifade ediyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama arkadaşlarıma yine bilim insanlarına sordum. Sümerler'de bu tür ipler kullanmışlardı dediler. Hatta bazı makalelerde, yine bilimsel makaleler, onları hepsini kitabıma hepsini yazdım. Bu düğümlü iplerin aynı zamanda birer Sümerler'de de olduğu gibi yazı sistemi olduğu da iddia ediliyor. Artık yazı mı, sayı mı, tutanak mı, bir mesaj mı, ne olduğunu çözülmediği için bilmiyoruz. Yapanlar da bilmiyor, şimdi yaşayanlar da bilmiyor. Şimdi İnka İmparatorluğu'nun ismi nereden geliyor? Intip Churin, güneşin çocuğu demek. Aslında devletin ismi Tahoantinsuyu. Tahoantinsuyu. Taha kelimesi ya da Antha
kelimesi Antha, dünyaya verilen isim. Bu Tahu Antinsiu dünyanın dört köşesi. Dünyanın dört bucağı anlamına geliyor ve İnka İmparatorluğu gördüğünüz gibi Kolombiya'dan başlıyor. Geniş sınırları, en büyük sınırları. Güneyde o demin anlattığım Mapuche'leri de içine alarak neredeyse güney şeye kadar Şili'nin sonuna kadar iniyor. Mor görülen ortadaki Cusco başkentleri Batı bölgesi, Doğu bölgesi, Kuzey bölgesi, Güney bölgesi şeklinde adlandırılıyor. Çinçay suyu, işte Conti suyu gibi isimlerle Doğu bölgesi, Batı bölgesi yönlere göre böyle 4 eyalete ayırmışlar. Yönetim sistemleri de aynen eyalet, valilik, şehirler yani il beyleri, valileri var ve köylerde Ayullu deniyor köylerine. Onların başında da Kur Hakan var. Kur Hakan, Kurakka ya da yönetiyor şefler, kabile şefleri. En baştaki İnka, imparator, hepsi ona bağlı. Hem dini otorite, hem siyasi otorite, hem askeri otorite. Göğsünde gördüğünüz gibi bu en son kafası kopartılarak öldürülen İnka imparatoru Tupac Amaru. Tipini de İspanyollar çizmiş bu resmi. Kendileri öldürdükleri için çok iyi biliyorlar. Kıyafeti ortasında güneş resmi, kalbinin ortasında çünkü bu güneşin oğlu. Şimdi o demin size Ant Haçı dediğim o 3 figürü Doğu, Batı, Kuzey, Güney doğrultusunda. Bu Ant Haçı devletin mührü aynı zamanda. Aynı zamanda inanç sistemleri. Şimdi burada kutsal hayvan olarak yine altta yılan, ortada puma, üstte de akbaba. Güney Yarımküre'de kartal yok bildiğiniz gibi. Kartalın yerini burada büyük akbaba almış. Buna kondor diyorlar. Kondor. Bizi gezdiren turizm şirketinin ismi de Kondor'du. Kondor Turizm. Akbaba. Onun için oradan biliyorum. Şimdi Puma burada mücadeleyi, orta dünyayı temsil ediyor. Üst dünyayı, gökyüzünü tabii ki akbaba temsil ediyor. Yeraltı dünyasını da yılan temsil ediyor. Yeniden doğuşu, ölümsüzlüğü. Şimdi kuzey, güney, doğu, batı doğrultusunda ortada göbek, o halka gördüğünüz şey de Cusco. Yani yukarısı, aşağısı, doğusu, batısı dünya bizden sorulur. Ve biz ortadaki göbekten yani o delikteki Cusco'dan biz dünyayı yönetiyoruz. Burası bizim yönetim merkezimiz. Bu anlamda doğu, batı, doğu, kuzey sizin söylediğiniz ve bu tapınak Rakçı denilen bir turizm yeri halen ve öğren yeri. Burası kutsal haç merkezi İnkaların. Buraya gelen hacı oluyor. Arınıyor. Çünkü şifalı sular var. Volkanik bir bölge. Çok güzel yeraltı suları var. Banyolar var. Banyolar bunlarda da sıcak su banyoları çok önemli. Ve burada güneş tapınağı var. Bu güneş tapınağından kalan duvarlar kerpiç. Burada enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Bu kerpiçlerin birbirine bağlanması, tutturulması bizim Horasan harcı dediğimiz bir madde yumurta akıyla insan saçını birleştirerek daha sağlam olsun depremlerde yıkılmasın diye. Hatta insan saçını kadınların örgülerini altın kemerlerin içerisinde de kullanıyorlar. Altın bükülüp şey yapmasın diye. Kemer olarak kullandıkları İnkalar ve kabile şefleri her şeyleri altın bunların. Zaten İspanyollar geldiği zaman bunların taçları, tahtları, tapınaklarının duvarları her yer altın dolu diye bunları soymaya, öldürmeye başlamışlar bu altını ele geçirmek için. Eldorado efsanesi de buradan türüyor. Bu altın adamı ve altın hazinelerini de arıyorlar burada. Şimdi burada İnka'nın kıyafetini ve kraliçe, Koya diyorlar kraliçelerine, kıyafetlerini görüyorsunuz. Bunu da Lima'daki müzeden aldım. İnka'nın kostümü ve kraliçenin kostümü. Bu kraliçenin kostümü yine folklorcu olduğum için söyleyebilirim. Bu kıyafetin ve bu desenlerin aynısını ben Çuvaşistan'da gördüm. Şimdi Çuvaşistan neresi? Tataristan'ın kuzeyi.
bugünkü Rusya sınırları içerisinde başkenti Çeboksar olan Hristiyan Tatarların yaşadığı bir cumhuriyet. Şimdi oradaki beyaz bu şeyli kıyafet, şapka biraz farklı. Şapkaları bizimkilerin gibi daha Anadoluvari Çuvaşların. Ama bu kıyafetin benzerini görünce rahmetli bizim şey dedi ki bana, Acar Hoca, Acar Sevim Hoca, Kadıköy Türk Ocağı Başkanı, hocam dedi, senin dedi kıyafetleri benzettin ama dedi, Dumezil dilci ne diyor biliyor musun dedi. Ne diyor dedim. Dumezil Alman dil bilimcisi Keçua dilinin Çuvaşça olduğunu söylüyor dedi. Ben bir zıpladım yerimden. Şimdi bunların hepsinin araştırılması gerekiyor. Hani bizim böyle şahsi kişisel tespitlerimizle olmaz, bu görüntülerle de olmaz. Bunların her birisi ayrı araştırma konusu. Dumezil Çuvaşça diyor. Peki Türk dillerini bilen birisi gidip orada niçin bu Keçva dilini araştırmaz? Veya Aymara dilini. Aymaralarda bakın Urolarda gördük kadın kabile şefi. Ama İnkalar erkek egemen toplum. Yalnız onu söyleyeyim. Kadınların mecliste söz hakkı var ama yönetici olmuyorlar. Yalnız danışma meclislerinde kadınlar, daha doğrusu İnka'nın annesi, öyle söyleyeyim. İnka'nın annesi aynı bizdeki Valide Sultan gibi sözü geçen bir kadın. Yine eşleri, eşi de Veliaht Prens'in annesi, sözü geçen kişi ve kardeşler. Yani bir hanedanlık var burada. Yönetim bir hanedanlık, İnka hanedanlığı diyorum ben. Devletin adı İnka değil ama yöneticinin adı İnka. Yöneticiye İnka diyorlar. Intip Çurin, Güneş'in oğlu. Şimdi gelelim UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bulunan bu Machu Picchu şehrine. Machu Picchu'yu yüksek tepe demek, zirve, doruk anlamında kullanmışlar. Quechua dilince olan bir kelime. Burayı Hiram Bingham isimli bir Amerikalı buluyor. Ve ilk geldiği zaman burayı böyle tabii taş toprak yığını üstü otlarla, ağaçlarla kaplı gidiyor tekrar Amerika'ya. Ne yapıyor biliyor musunuz? Hem arkeolog, hem tarihçi, hem coğrafyacı, hem biyolog. Bütün bilimlerden insanların uzman kişileri alıp gelip bu Machu Picchu'yu araştırıyorlar. Bizim de böyle yapmamız lazım. Yani sadece bir tarihçi, sadece bir arkeolog, sadece bir coğrafyacı, sadece bir biyolog değil veya bir genetik uzmanı değil. Komple bütün bilim insanlarının birlikte çünkü bunların yazıları yok. Yazıyı yasaklamışlar. Niye yasakladıklarını bilmiyoruz. İlkel bulduklarını söylüyor kitaplar. Biz bu düğümlü iplere kipu diyorlar. Bu kipuları 3 boyutlu olarak yine makalelerde ben şimdi pek bilgisayar elektroniğinden şeyinden anlamam ama bilgisayar yazılımlarıyla da eşleştirip onu araştıran bilim insanları var. 3 boyutlu olarak bu kipuları kullandıkları ve yazı sisteminden daha ileri bir düzenek olabileceğini de iddia ediyorlar. Bu da bir görüş olarak ortaya atılmış. Tabii yazılarını ya da kipularını her neyse bu kayıtlarını çözemediğimiz için İnkalar kim, nereden gelmişler, ne yapmışlar bilmiyoruz. Sadece mitolojilerinden ve ezber olarak şeyleri anlatıyorlar, mitolojilerini, efsanelerini ve şairleri var. Bunları ezberliyorlar. Ve kulaktan kulağa, babadan oğula, ustadan çırağa o şekilde kralların İnkalara metiyeler düzüyorlar veya ölen yine atalarına, onların hani ruhlarına mevlüt okur gibi bir takım şiirlerle onları anıyorlar. Atalar kültü burada da devam ediyor. Güneş kültünün yanı sıra ama en büyük tanrı Viracocha, her şeyin yaratıcısı. Panteonda en üstte Viracocha, sonra güneş, ay, yıldızlar bu sırayla devam ediyor tapınaklarında. Şimdi bu tapınaklara pek girmedim. Konu çok derin çünkü 450 sayfalık bir kitap. Ben konuyu soru cevaba bırakıp fazla vakit alıp yormak istemiyorum insanları. Lima Müzesi'ndeki bir göz boncuğunun bu amatist taştan yapılmış bu göz boncuğunun Lima'daki müzede işine. Şimdi ben bunu okurlarıma ve beni izleyen değerli katılımcılara soruyorum. Peki bu solda
Lima'da, kıyıda, burası bir liman, Peru'nun başkenti. Bu elmas şekeri satan çocuklar kime benziyor? Kim bunlar? Kim bu çocuklar? Keçvaların torunları. Tamam, şu anda Peru vatandaşı. Elma şekeri satıyorlar plajda. Ben başka dünyanın hiçbir yerini, her yerini gezdim. Elma şekeri satan çocuk bizden başka görmedim. Yani ben görmedim. Avrupa'da da görmedim. İtalya'da da hiçbir yerde elma şekeri satan çocuk görmedim. Ama Peru'da gördüm limada. Onun için de resimlerini çektim. Evet, şimdi Kızılderili katliamına geçeyim mi, sorularımı alayım. Bu Kızılderililer niçin katledildiler? Şurada bir iki resmi açıklamak istiyorum. Ondan sonra geçebilirim bu Kızılderili reislerine. Bunda son bir makale yazdım Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı dergisine. Bunu yarın Aybüke ile beraber düzenleyeceğiz ve sayfaya koymak istiyorum. Bu katliamı şu anda anlatmayacağım. O da 350 senelik, yani 1650'lerden bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı katliam. Daha İspanyolların Güney Amerika'da yaptıklarını yazmadım. Çünkü bunu da yazmamın sebebi Biden Hazretleri bizi 15 olaylarını soykırımda suçladığı için Aybüke bateri ağırlaştı diyor. Onun için bizi soykırımla suçlayan, hani ne derler, kendi şeylerine bakmaları lazım, katliamı. Burada solda tehcir görüyorsunuz. Tehcir nasıl olur? İşte böyle olur. Kızılderililer nasıl sürülür? Bu gerçek bir resimden sonradan çizilmiş, boyanmış hali. Aşağıdaki resimde de dans eden yerliler özgürlük dansı, daha doğrusu hayalet dansı olarak boğanın hareketlerini, daha doğrusu bufalonun geri dönüşü. Çünkü bufaloları da yok ettikleri için Amerikalılar aç bu insanlar, ne yiyecekler? Kartala yalvarıyorlar. Bizi işte Yaradan'a dua etmekten başka çaremiz yok. Kartala söylüyorlar, bizim bu isteklerimizi yerine getir. Bufalolarımız geri gelsin ve biz tekrar yaşayalım, tekrar yaşayalım. İşte bütün Kızılderililerin kabilelerinin isimlerini sayıyorlar bu dansta. Biz tekrar yaşamak istiyoruz, ölmek istemiyoruz. Bufalomuz da gelsin. Ey Kartal, sen git yaratıcıya söyle, bizi kurtarsın diye bir ayin bu hayalet dansı. Sonra tabii Amerikalılar bu dansı da yasaklıyor. Bu dansı da yapanlar idam ediliyor ya da işte öldürülüyor. Neyse, onu uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Şimdi burada meşhur Kızılderili reislerinden birkaç tanesinin ismini koydum. Sol baştaki Geronimo. Bu bir Apache. Yani Apache onların ifadesiyle. Burada Kızıl Bulut, Kızıl At, yukarıda da sağ üstte oturan boğa. Tatanke ismi kendi orijinal ismini söyleyecektim. Iyotake, Tatanka Iyotake. Altta da Kızıl At görülen isimleri. Bu Kızılderili reisler. Bunlar özgürlük savaşçıları. Bu arada tabii böyle İngilizlerle anlaşma yapan, topraklarını satan reisler de var. Ateş suyu dedikleri viskiye ya da kumar aşık atarak, aşık kemikleriyle kumar oynayarak topraklarını satan hainler de var. Hepsi de özgürlük savaşçısı değil. Ama tabii özgürlük savaşçılarının hangi kabilelerden çıktığını söylememe gerek yok. Hepsi Türk soylu kabilelerden çıkıyor. Yani Mohawklar, Navajolar, Apaçalar, nasıl diyeyim, Sioux'lar ve diğerleri. Şimdi burada bu soykırımın yapıldığı bölgelerdeki onların mezarları üzerine dikilen bazı anıtlar var. Amerikalılar biraz hani özür dilemek maksadıyla mı yaptılar, unutturmamak için mi yaptılar bilemiyorum. Altta da sağda torunları ve onların torunları görüyorsunuz. Çünkü ataları, yani dedeleri Yaralı Diz katliamında
burada öldürülmüş ataları. Onları ziyarete geliyorlar. Bugün o öldürülen Kızılderililerin çocukları ve torunları. Bunu gerçek bir resim. Ve kanlar akıyor bakın. Kanlı katliam. Yani orada da nasıl kan döküldüğünü bu anıtlarda görmek mümkün. Burası Amerika Birleşik Devletleri. Evet, ben burada bitireyim sorularımı. Bir şeyi göstermeyi unuttum. Burada Mayalarla ilgili Atatürk döneminde tabii ki hemen. Şimdi onu herkes zaten biliyor ama ben de anlatayım. Bu arada bu şaman davulunun üzerindeki bozkurt motifini göstermek istiyorum. Onu demin unuttum. Bu gerçek bir şaman davulunun. Mayalara geçelim. Atatürk'ün Mayalarla ilgili çalışmalarını anlatayım. Evet, burada kalsın. Yok, Mayalara geçelim. Kızım aşağı ineceğiz. Tamam, ben hallederim. Evet. Bu benim verdiğim bilgileri çok kitap okuyan ve bilge insan. O da bizim güneşimiz, sönmeyen güneşimiz. O da bir güneşin oğlu. Hepimizin aydınlandığı bir güneş. Ben öyle düşünüyorum. Kitabımı da zaten ona ithaf ettim. Sönmeyen güneşimiz atamıza diye. Burada Mayalardan ve Kızılderililerden bilgisi vardı Atatürk'ün. Ve en son hasta yatağında ölmeden 8 ay evvel Tahsin Mayatepe'ye sipariş verdiği bir kitap Fransızca bir kitabı getirtiyor ve onu okumaya başlıyor Mayalarla ilgili. Önce Tahsin Mayatepek bu arada Enver Paşa'nın damadı diye biliyorum ben. Ve Enver Paşa da bunlarla ilgiliydi. Yani o Osmanlı'nın son dönemindeki insanlar hepsi çok okumuş, bilge kişilerdi hepsi. Atatürk de öyle bir jenerasyondan gelmiş, bilge bir insandı, bilgili bir insandı. Bu bilgi birikimiyle tabii kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyor Atatürk. Bu cümle ona ait. Herhangi bir ırka, soya dayalı olarak değil, bir kültüre dayalı bir cumhuriyet kuruyor. Ve bu kültüre dayalı cumhuriyetteki tabii ki Türk kültürünü araştırması kadar normal bir şey olamaz. Önce kendisi merak edip, çünkü diyor ki biliyoruz sözlerinden, bütün dünyada diyor, şu gördüğünüz küresel kocaman dünyada Türkiye yurtluk etmemiş bir toprak yoktur diyor. Ve tarih diyor, bunları araştırdıkça, bu Atatürk'ün aynen sözü, aktarıyorum. Tarih diyor, araştırdıkça bu sayfalar ortaya çıkacak, bu gerçekler ortaya çıkacak diyor. Yani Türkiye yurtluk, ana yurtluk etmemiş bir ana kara yoktur diyor Atatürk. Onun için bunu sonradan Atatürk uyduruyor diye, tabii Atatürk uyduruyor, o bilenler uyduruyor, o şimdiki doğru araştırmaları yapan herkes uyduruyor. Ama düzmece tarihi yazanlar ve bize dayatma tarihi okutanlar, Etrükslerin Türk olduğunu ben bilmiyordum. Ben dil tarihte okumuş bir insanım ama Atatürk zamanında Etrükslerle ilgili tarih kitaplarında konu var. Araştırdığınız zaman görüyorsunuz. Etrükslerin Türk olduğunu Atatürk biliyor. Ben niye bilmiyorum? Ben İtalya'ya ilk Milli Folklor ekibiyle gittiğimde Floransa'yla Pisa arasındaki bölgenin Etruria olduğunu bilmiyorum. Orada folklor festivalinde 40 küsur ekip geldi, oynuyor. Ve Bergamo denilen yerde İtalyan folklor ekibi çıktı, Kuzey Kafkas oynuyorlar bana göre. Akordeon çalıyor, ritim Kafkas oyunu. Benim bir tarafım Kafkasya, bir tarafım Balkanlar. Şimdi ben Kafkas oyununu İtalyanlarda, Floransa yakınlarındaki Bergamo'da görünce dedim, hırsız İtalyanlar bizim folklorumuzu çalmışlar. Düşünebiliyor musunuz? 19 yaşında ben böyle düşünüyorum. Bu nasıl bir şey?
Yunanlılar zeybek oynuyor Yunanistan'da. Demin söyledik Ege kültürünü. Ve ben bu zeybek oyununu Mayalarda ve şeylerde de görüyorum. Çünkü Anadolu'dan giden Etrüksler tabii ki bu oyunu, bu şeyleri, ritimleri, müzikleri taşıyacaklar gittikleri yere. Müzik evrenseldir, dans evrenseldir. Ha, bir şey daha söyleyeyim size demin müzik konusuna. Atatürk de müziği çok iyi bilen ve Türk sanat müziğini de layıkıyla dinleyen ve icra eden bir insan. Evet, belki buralara gitmedi, bunların müziğini duymadı ama ben Güney Amerika'da bir şey başıma geldi. Onu demin anlatmadım ama söyleyeyim size. O Titicaca Gölü'nün karşı Puno'da bir festival vardı. Ve festivalde Keşva yerlileri dans ediyorlar. Bir de baktım bizim Afyon Dinar'ın 5-8, 9-8 ritimleri aksak ritim. Girdim, biliyorum tabii o ritimleri. Girdim onlarla birlikte, onlara bakarak dans etmeye başladım. Kadının biri aldı şapkasını benim kafama koydu. Sonra Allah Allah dedim, bunun şapkasını niye bana hediye etti herhalde. Sonra şeye sordum, döndüm, dedi ya bu sen dedi iade et. İşte tabii ki şapkayı sana vermedi. Bu şapka bu işi en iyi bilen, yani bu işin ustasısın sen. Sen bizim kadar bu işi biliyorsun, bu şapka sana layık diye beni onurlandırmış o şapkayı benim başıma vermekle. Yani onların o aksak ritimlerini kimse oynayamaz. Ama ben İspanyollarınkini oynayamıyorum. İspanyollarınki çok farklı ritimler. Ama Endülüs müziği bana hiç yabancı gelmiyor. Peki ben Latin Amerika müziğini, Latin Amerika'daki bu aksak ritimler Türklerin dışında başka hiçbir yerde yok. Tataristan'da bile yok, biliyor musunuz? Sadece 5-8 ritimler. Kırım Tatarlarındaki 7-8 ritimler. Polmaryo Orkestrası bile bu ritimleri çalamamış. O kadar bize özgü ki. Bunun Güney Amerika'da bu ritimlerin ne işi var? Yani daha bu konulara girmek istiyorum. Ama Atatürk bunun farkındaydı. Atatürk okuyan bir insandı. Bunu biliyordu ve araştırdı. Sadece Mayaları da değil. Biraz daha ömrü vefa etseydi daha güneye de inecekti. Diğer Kızılderililerin de zaten Türk kökenli olduklarıyla Kızılderililerin de araştırmalarını yapmış. Macarlar şimdi bu araştırmayı yapıyor. Kendi kökenlerinin Kazakistan'daki Magyar köyünden geldiklerini buldular. Araştıran buluyor kökünü. Biz niye araştırmıyoruz? Atatürk araştırıyordu. Atatürk uyduruyor demek kolay. Güneşlik teorisini uydurmuş. Alakası yok. Bakın Güneş İmparatorluğu, Su İmparatorluğu diyoruz. Bunlar nereden geliyor? Bazılarına göre Mu kıtasından geliyor. O zaman bu Mu kıtası nerede? Veya Atlantis'ten geliyorsa, tabii bunlar birazcık hani teorik şeyler. Hocam Atatürk Mu bunlara kıtasını evet, Atatürk Mu kıtasını Mu'ya pek araştırmış. girmeyelim de. Evet, onlara girmeyeyim. Ama Churchward'ın kitaplarını, bu Mu kıtasını anlatan kitapları getirtip tercüme ettirmiş ve fasikül fasikül dağıtıp bunların şeyini araştırmış. Yani doğruluklarını araştırmış. Ama ömrü vefa etmedi. Mayaları araştırırken hastalığı yükseltti ve maalesef aramızdan ayrıldı. Evet, başka soru var mı? Hocam Zeybeklerde Yakutistan'da da Tuva'da da bizim Efendim? Zeybek oyunu bizim Yakutistan'da da var. Var, var. Tuva'da da var. Benzer Evet, müzik parkta evet. da. Bu arada ben sizin yılan şeyinize bir ekleme yapayım. Evet, Bu yılan buyurun. ben Azteklerde bir resim görmüştüm. Onların bir su kanalı yapmışlar. Hı Sonunda hı. da kanalın sonunda su bir ejderin ağzından akıyordu. Evet, Bu bende bir çağrışım yaptı. Bizde de bu benzer şey var. Ejderin ağzından gelen hayat suyu dediğimiz. evet. Bugün Mevlana Müzesi'nde yani şeydeki o aklıma gelmedi. Şimdi abdest alınan yer var. Oradan akan sular, ortadaki abdest alınan yer var ya, Evet, çeşmeden akan sular, o kanaldan akan sular, hepsi yılan ağzından geliyor. Hala doğru. öyle. Evet, Hala öyle. evet, O da bir benzerlik. evet. Şimdi ben size
sorular geldikçe vereceğim de. Yalnız bir şey, arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. E, Ortaya açık. Ben onları soracağım Müjgan Hangisini Hanım'a. açayım? Yok siz açmayın. Ben Ha, ben açmayayım. soracağım. Peki, peki, Evet. peki. Yalnızca bir Müjgan Hocam bir şey var. Siz bu Cengiz Han döneminde Cengiz Han'dan kaçanlar Evet, gitti demiştiniz. evet. 18 kabile. Evet. Yalnız bu kitaba bir eleştiri var. Adnan Atabek'in yazdığı. Hı, Diyor ki hı, Türk dili bütün dünyada var. Arapça, Farsça da bütün dünyada var. Ama sebebi Arapça, Farsçanın Türk hı, dilinden kurulmuş olmasıdır diyor hı, yani. Bu hı. sebepledir ki Amerikan Kızılderili dilindeki Türk dili kelimeleri için de birçok güya Arapça, Farsça kelime var diye buna bir kulp takmak için biz Soytarı'ya Cengiz Han'ın Önünden Kaçan Türkler adlı bir kitap yazdırdılar. Arapça, Farsça diye bugüne kadar iddia edilen kelimeler Amerika'da görülünce geleneksel dil teorileri çatladı. Bu kitapta Cengiz Han'dan kaçan bir dolu Uygur'un beraberlerine Arapça, Farsça kelimeleri de alarak Amerika'ya göç yalanını uydurdular demiş Adnan Yok, Atabek. şimdi burada hiç öyle Arapça, Farsça falan diye bir şey yazmıyor. Ben bu kitabı baştan sona çok dikkatli bir şekilde okudum. Bu Stewart burada kendisi Alman kökenli aslında. 35 sene bunların içinde yaşamış. Yani herhangi bir kaynaktan alarak yazmamış. Ve tek tek bütün kabileleri tanıyarak yazmış ve bunu Turan Yazgan hocam Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'ndan Peki çevirterek şimdi siz bu kabilelerin Cengiz Han'dan sonra gittiğini mi iddia ediyorsunuz? Yani ben ondan iddia önce etmiyorum. Ben hayır bu sadece kitaptaki o evet, kitaptaki evet, ama bu diyelim hı. ki Apaçiler yani Apaçiler, Navajo'lar hepsi yani daha önce gitmiş olamazlar mı? Şimdi Nevapo kelimesini o zaman dile girmek istemiyorum ama şimdi bunlar o kadar geniş konular ki bu Nevapo sözcüğü New Polis İngilizce. Nevapo Türkistan'da, Batı Türkistan'da bir şehir ve ismi Nevapo. Buradan gelmiş bunlar. Kadın hepsini. Şimdi bu Adnan Bey'in kaynağını araştırmak lazım bana sorduğu. Burada kadın tek Yok yok tek size hepsiyle sormuyor. ve ben bir Navajo'yu buraya koydum. Bu Hayır Nevapo size şehrinden, sormuyor. Batı Türkistan'dan gelen Özbekistan sınırları içerisinde şu anda. Bunu koydum. Hani bunlar benim bildiklerim. Ne zaman, nereden geldiler onu bilemem. Ama şu andaki varlıkları ve yaşam tarzları yani Jane Stewart'ı doğruluyor. Hocam şunu söylemek istiyorum. Şimdi Adnan Bey size bu soruyu sormadı. Adnan Bey'in yazısından ben de alıntı Ha, yaptım. ha. Adnan Bey bu Kaynak, yazıyı yazmış. kaynak. Kendisi bu şeydir, Hayır, dilcidir yani. araştıracağım da onun için soruyorum. Ben Şunun meraklıyım için, ben böyle, bunu şunun için öğrenmek istiyorum. söylemek istedim. Ha, Yani şunun için söylemek istedim. Burada bir şey var. Yani tamam bu kişiler bu bölgeden gitmiş olabilirler. Ama bunların Cengiz Han sonrasından gitmiş olduğu anlamına gelmez. Yani o bölgeden gitmişlerdir ama daha ya öncesinde daha gitmiş olabilir. önceden de tabii ki buraya gelenler var. Gitmiş Onlarla olabilirler. birlikte, o eskilerle birlikte evlenmişler. Yani mesela Tungus kadınlarından evlendiklerini söylüyorlar ilk gidenler. Çünkü Cengiz Han'dan kaçan askerler ve esirler. Bunlar 6 büyük can kadını verdikleri Çin gemileriyle gidiyorlar. Yani o kadar kaynak açık ve net ki. Çünkü ya da Çenk doğru söylüyorum okudum ben. Bu gemilerle gidiyorlar. 6 gemi. Ve bunların kadınları yok. Bunlar esirler ve askerler. Peki bu Peki bunlar gemilerin kimlerle? kalan Tungus kadınlarıyla evlenirler, Moğol kökenlilerle evlenirler. Ya oradaki yerli, daha tabii binlerce yıl önce oradan gelen oranın yerlileriyle evlenmiş, melezleşmiştirler tabii ki de. Yani hepsini tabii peki bir bunların bölümü. şeyi var mı? Hı? Kalıntı falan var mı? Gemiler kaynağı Var, var mı? var, hepsi var. Hepsi Hı, var. Çünkü 1200'lü tamam. yıllar, yani tarih yazıyor bunu. Mesela Kürüçür'le Koloçe kabilesinin
Külüçür olduğu ve Uygur bölgesinden, Doğu Türkistan'dan gelen o kadar net kesin söylüyor ki Külüçür kelimesinden gelmiş. Bunlar kim? Tüccarlar. Yani sadece Cengiz Han'ın esirleri ya da askerleri değil. Yani bu bölgeden Sohot, mesela Sohotlar diyor, Oyrat kabilesi diyor. Tek tek bunların kimler olduğunu, Sisihanlar diyor. Tarihte bu devletler var. Ben tarihçi olmadığım için şimdi onu şey yapamayacağım. Hepsini isim isim tek tek bu kabilelerin nereden geldikleriyle belirtiyor. Bir arkadaş Beyaz Piramitlere gittiniz mi diyor. Sanırım Çin'deki piramitlerden bahsediyor. Nasıl? Konuyla alakası yok da hocam, Beyaz Piramitlere gittiniz veya ilginiz Yok, var mı Beyaz diye. Piramitleri bilmiyorum. Hayır. Evet. Ben bu Güney Amerika'daki piramitleri gördüm. Bir de Meksika'daki piramitleri gördüm. Ha, bir de Mısır piramitlerini gördüm. Mısır'a gittim 3 kere. Mısır piramitlerini biliyorum ama Beyaz piramitlerini bilmiyorum. Çin'e gitmedim. Hindistan'a falan gitmedim. Japonya'ya gitmedim. Oraları bilmiyorum. Piramitler de ilginç bir konu. Şimdi benzer bir kültür var. Mesela piramit dediğimiz zaman bugün Evet. işte Çin'de var. Evet. Yasak bir şu anda görmüyoruz Balkanlarda ama da var, biliyor musunuz? evet, Bosna'da Balkanlarda da var. bulundu. Bosna'da var. Evet. Kazakistan'da var. Evet. Kazakistan'da var. Evet. İşte Mısır'da var. Evet. Ve Amerika'da var. Şimdi Evet. bunların ortak özelliğinin, bu bölgelerin hepsinde bir tek dünyada bir tek milletin varlığı var. Yani hem Kazakistan'da, hem Çin'de, hem Mısır'da, hem İşte ben de Bosna'da, bunu soruyorum zaten. hem Amerika'da. Yani Evet, şimdi niçin? Tesadüf mü? ortak olan tek şey var. Şimdi herkes diyor ki ya kültür. Tamam da bir ortak nokta var. Bu bölgelerin hepsinde Türk Çok varlığı var. doğru. Türk Bir de varlığı mumya var. var, biliyor musunuz? Hem Mumyalara hiç mumya var. girmedim. Yani Mumya kültürü Meksika'da ve Peru'da. Peru'da çok ilginç. Ama Mısır'daki gibi organları boşaltarak yapmıyorlar. Organlarla birlikte mumyalıyorlar ve bohçalıyorlar. Bohça evet. şeklinde yapıyorlar. Çoğunu da kurbanların mumyalarını, hani ölmesin, öbür şey yapmasın diye, yaşasın diye. Ben bunu şöyle düşünüyorum, yani şahsi kanaatim. Ben Peru'da pastırma da yedim, değişik. Yani kurutulmuş et, kurutulmuş patates. Ya, patatesin 1500 çeşidi var, ana vatanı Peru ya. Kurutulmuş, dondurulmuş patates ve dondurup onu bir sene sonra konserve gibi düşünün. O patatesten yemek yapıyorlar. Kestaneye benziyor, tatlanmış böyle, hiç patates tadı yok, tuhaf bir şey ama lezzetli. Şimdi bu kurutma ve etleri bir takım otlarla, hani biz çemenle pastırmayı yapıyoruz. Tabii onlar o bölgenin otlarıyla yapıyorlar. Lezzeti daha farklı. Şimdi bu pastırma kültürü olan yerde mumyaları, insanın bedeninin de etini de böyle bir takım otlar ve bir takım koruyucu kimyasallarla veya nedir bilemiyorum, onlarla saklamak. Bir de dağlarda buzullar gibi kar altında olduğu için donarak kalmış bunlar günümüze kadar. Bayağı 1500'e yakın antlarda mumya bulundu. Kitabımda 2-3 tane mumyanın fotoğrafını da koydum. Bayağı canlı gibiler. Yani ve organlarıyla beraber. Mısır organları boşaltıyor. Belki iklimden dolayı, Mısır sıcak bir yer. Evet, Ama antlar Mısır'da gördünüz soğuk bir yer. Evet. bir de Yani belki orada Türklerde saklamak daha şey kolay. var, mumyalama İlhanlılara kadar devam ediyor. Gidiyor, Hatta gidiyor. Tabii Türklerde de var. Ha, bir de dövme Osmanlılar'da. bakın. Onu unuttum. Dövmenin, ben Altaylara gittiğimde işte vakıfla gitmiştik, söylemiştim. Altay kökenli olduğunu dövmenin söylediler. Kızılderililere dövme ve aynı tarz yapılan teknikte belki desenler farklı olabilir. Ama dövme Altay Desenler de kökenliyse benziyordur. o zaman bu dövmeyi yapan ya da öğretenler, hani hepsi değil, Bir de öğretenler de Altaylı diyebiliriz, değil mi? dövmenin özel bir sebebi de var. Yani süs olsun diye dövme yapmıyorlar. Yani onun bir
kutsal Süs bir diye nedeni değil. mi? Hayır, Altay'dakiler de süs diye Evet, yapmıyor. hiçbirisi Süs yapmıyor diye yani. değil, hayır. Onun çok özel ritüel o. E, Demin ay gördünüz bu kuşları da üzerine kuş tüylerini de yapıştırıp yani, uçmaya hazırlanıyorlar. o işte E, kuş donuna giriyor yani bildiğimiz Evet, kuş evet, donuna. evet. O dona girme çok şeyli bir olay, farklı bir olay. Süs diye değil Peki, tabii ki. Altay'dakiler de aynen. Yapışır maksadı bir de süs değil. hocam siz dile girmediniz de çok ilginç. Ben şimdi bir ara bazen dalıyorum, araştırıyorum. Bir ara Hı hı, Karakas'ın orijinalinin Karakaş'tan geldiğini buldum. Bildiğimiz Karakaş Türkçe. evet. Geçenlerde daha bir Arizona'da bir şelale ismi Havasu. Hava su var. Evet, doğru. Havasu. Doğru. İlginç bir şey var. Bizim Antalya'da mesela Evet, şelaleler var. Bu evet, yüksekten dökülene uçan evet, su derler. İşte evet. uçan su şelalesi diye. O da hava su. Bildiğimiz hani bunu tabii Wikipedia'da farklı bir şekilde işte yerlilerin orada da su var da işte geliyor falan diyorlar da bu nasıl olur yani bu kadar da benzerlik olmaz yani hava su, uçan su, havadan gelen su. Yani bu kadar benzerlik olur mu? Ke, ke, Yani Peru'da bakın dile girmeyeceğim dedim ama şimdi tepeler var mesela. çorba geldi önümüze. E, Çupa dedi bana. Efendim dedim, şöyle bir baktım. Çupa dedi bu. Yer misiniz anlamında soruyor. Çupayı getir, yani ister misin çorba? Ay tabii tabii dedim. Getir. Çorbaya çupa diyor. Beye bek diyor. Evet, Tepeye tepek evet, diyor. Yani evet. bazı sözleri yakalayabiliyorum o Keçva dilinde ama ben dilci değilim. Onun için hani burada Aynen. ahkam kesmek istemiyorum ama benim de duyduğum, kulağımla duyduğum kelimeler var. Evet, evet. Var şeyde Ali Doğan hocamızın da mayalarla ilgili Ali Doğan da yanlış hatırlamıyorsam onun Evet. bir yıl kalıp bir araştırması var. Epey bir sözcük var mayalardan. Zaten birçok o kadar çok yer ismi var ki Amerika'da. Yani bir gerçekten araştırılırsa binlerce yer ismi çıkabilir diye düşünüyorum. Türkçe. Doğru. Mesela Evet. Denali bölgesi, onu söyleyeyim size. Ben de Türkçeci değil, yani edebiyatçı değilim, Türk diline dilci değilim, daha doğrusu Türkçe öğretmenliği yaptım ama Denali bölgesi şimdi Dineli diye okuyorlar. Tabii volkanın adı da McKinley volkanın adı da Dene e, Lie volkanın adı. Şimdi Atabaşkan dilinde. Şimdi tabii ben Denali diye anlatıyorum böyle. Maraşlı Türkçe öğretmeni bir arkadaşım bana dedi ki, sen dedi dinelmek mi diyorsun dedi. Dineli dedi. Dinelmek dedi. Türkçe bir Evet. kelime bu dedi bana. Vallahi ben dinelmek diye Türkçe'de bir kelime bilmiyorum. Bizim orada dedi. Dinelmek. Yukarıdan böyle dedi. Tepeden bakana dedi. Dineliyorsun. Yani niye yukarıdan bakıyorsun? Tepeden Evet, bakıyorsun. niye Ha, dineliyorsun derler. Yani. niye Dinelmek, dinel? dik durmak, Evet, evet. dikleşmek. Evet. Meğersem volkanın adı tepeden, tabii 7.000 küsur metre yukarıdaki volkan. Tabii ki tepeden bakacak. O volkanın adı Dineli olur. Şimdi Evet, burada bir iki şey var. Soru aybüke hocam vardı. bir tane Amerika'da diyor kese ve keseden üretilmiş. Kese mi? Keçe. geçen. Ha, keçeyi şey yapmadım, bilmiyorum, görmedim ama kese var. Tütün keseleri, o geldi aklıma. Ama keçe olarak belki zamanında eskiden vardır. O şeyin sırtındaki beyaz tüdük gibi, pelerin gibi şey lama yününden üretilmiş. Yani lama yününden kumaş yapıyorlar. Ama keçeye benzeyenini görmedim, o kadar kalınını. Ama lama yünü oldukça enteresan. Benim bir soru daha varmış burada, onu da söyleyeyim. Kılıçla ilgili mi soru? Diyor, tüm Türk boyları kılıç Evet, kılıçla. kullanmışken bildiğim kadarıyla Amerikan yerlileri kılıç kullanmadı, bıçak vardı ama kılıç yoktu. Şimdi benim şöyle diyeceğim, demir olmadığı için
Zaten bu konuda da merak eden arkadaşlara Tüfek, Mikrop, Çelik diye yine Jared Diamond'ın bir kitabı var. Niçin coğrafyacı bu, biyocoğrafyacı, ordinarius profesör ve Pulitzer ödüllü bir coğrafyacı. Bu benim baş kitabım. İçinde benim fikirlerime uymayan görüşleri de var. O ayrı konu. Yani bunu yazdıklarının hepsini kabul etmiyorum. Ama tüfek, mikrop ve çelik günümüzde de şimdi pandemi yaşıyoruz ya. Bu mikrobun da insan DNA'ları ve genleriyle nasıl göçlerle taşındığı ve veba mikrobunun mesela sadece Orta Çağ'da değil, çok daha önceki çağlarda var olduğunu ve bulunan insan iskeletlerinin RNA'larına bu virüslerin işlediğine kadar anlatıyor. Ve bu çelik konusunda tüfeği niçin İnkalar icat etmedi diyor. Niye İspanyollar tüfekle bu adamları öldürdü diyor. Burada da resmin üzerinde zaten İnka İmparatorunu tahttan indirişlerini koymuş buraya. Niçin diyor Atahualpa bu savaşan Atahualpa ismine bakınız. Kardeşi de Huascar. Huascar. Atahualpa ile Huascar'ın iki kardeşin kavgası İspanyolların işine yarıyor. Önce Huascar'ı elde edip Atahualpa'ya saldırtıyorlar. Sonra kendileri Atahualpa'yı esir alıp Huascar'ı öldürüyorlar. Ve 168 İspanyol askeri atları, tüfekleri ve kılıçlarıyla 7.000 İnka'yı doğuruyor tabiri caizse. Doğrayarak öldürüyor. Bu arkadaşın kılıçla ilgili sorduğu çok önemli. Bunu da zaten Jared Diamond diyor ki niçin Atahualpa ya da ondan önceki İnkalar gidip İspanyol kralı Carlos'u esir almadı da niçin Carlos adamlarını gönderdi, İnka'yı esir aldı diyor. Yani bu bir felsefe. Avrupalı'nın ve Amerikan Kızılderililerin ruh yapıları, inanç sistemleri. Belki aynı kökten gelebilirler ama kültür çok farklı. Tanrı taşta uyur diyor Kızılderili. Bitkide, çiçekte rüya görür. Hayvanda uyanır. Anlar uyandığını insanın içinde. Bunu Ömer Hayyam söylemiş biliyor musunuz? Bizim. Ömer Hayyam'ın bu sözü, bu felsefesi Kızılderililerin atasözü. Tek tek, ayrı ayrı. Ama Ömer Hayyam bu şekilde ifade ediyor. Bu kadarını söyleyeyim. Sistemleri, bu inanç sistemleri bu. Ve birbirlerini savaşta İnkalar öldürmüyor, yaralıyorlar ve esir alıyorlar. Öldürmüyorlar, o esirleri de devşiriyorlar biliyor musunuz? Saraya alıyor, yetiştiriyor onların çocuklarını. Kendini asker yapıyor, öldürmüyor. Doğramıyor. Kılıçları da yok. Çünkü demiri bilmiyorlar, demir çağı yok. Demir çağı yok ama hematit, demir oksit bileşenlerini, o ağır volkanik taşları taş işlemeciliğinde kullanıyorlar. Yani demirin elde ettiği kayayı kullanıyor çekiç olarak ama demir yapmayı bilmiyor. Dolayısıyla da kılıç yapmıyor. Obsidyen var. Gerek duymamış. Çeliği de icat edemedikleri için çelikten zırhları da yok. Kumaştan zırhları, pamuktan böyle şey gibi, yorgan gibi bir zırhları var. Çünkü birbirlerine taşla, baltayla vurarak yaralıyorlar. Yıkıyor yere. Yani güreşir gibi, boks yapar gibi savaşları. Ama İspanyolları tanımadıkları için atalarımız geldi diye onları misafir edip ondan sonra da aldandıklarını anladıkları zaman da iş işten geçmiş oluyor. Evet, başka soru var mı? Başka soru yok hocam sanırım. Çok teşekkür ederiz. Sizin Ben teşekkür ediyorum. ilave edeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bana bu fırsatı verdiğiniz için. İnşallah İnkalar kitabı basıldıktan sonra İnkalara çok ayrı bir program yapmak istiyorum. Gerçekten ibret alınacak bir devlet yapıları, devlet sistemleri, mimarileri, güzel sanatları, kumaşları. Ya İnkalar çok çok farklı bir uygarlık. Kızılderililerden de çok farklı. Kendileri de Kızılderili, yerli ama 1200'de gelmişler buraya ve kültürlerini getirmişler. Burada karşımdaki o Maya Hun Türk'ünü de
Unutmayın şeyi. Evet, tamam. Evet, mayalarda torunları. Benim tespitlerim yani bunlar. Ben tabii bilim insanı değilim. Bunlarda oturup da hepsi için bir yorum yapacak, ahkam kesecek değilim. Ama Hocam sesinizi açar mısınız Müjgan Hanım? Sesinizi açar mısınız? Sesiniz gitti. Duyabiliyor musunuz beni? ben duyuyorum. Ha, tamam, geldi şimdi Geldi sesim. mi? Geldi, geldi. Özellikle bu mapuçeleri çok sevmiştim. Ha, bu mapuçiler çok ilginç. Mapuçilerin gerçekten bize Bu çok Arakan benzer. kızı. Evet, evet. Semboller falan çok benziyor. Ha, semboller tabii totemleri ve totemizmi ona girmek istemedim. O çok derin bir konu. Ha, Ama semboller şöyle söyleyeyim, her kabilenin kendi sembolü totemi aynı zamanda. Kişinin totemi var. Kişinin karakteriyle ilgili mesela oturan boğa, işte yalnız kurt, ne bileyim kızıl at, uçan kartal, mesela kabilenin adı Kartal kabilesi atıyorum. Bu şekilde zaten tavşan kabilesi de var. Şimdi o hayvanların davranış biçimleriyle o isim verdikleri şefleri ya da çocukların isimlerini de aynen bizim Dede Korkut'ta olduğu gibi herhangi bir marifeti ya da kabiliyetine ya da yaptığı bir işe göre sonradan kabile tarafından veriliyor isimler. Doğduğun zaman numarayla çağırıyorlar. Onu da söyleyeyim. Bir de şeyle ilgili, sembollerle ilgili aklıma şey geldi. Confucius'un bir sözü. Diyor ki dünyayı krallar ve imparatorlar yönetmez, semboller yönetir diyor. Şimdi bu semboller de çok çok ayrı bir konu, apayrı bir konu. Onları da tek tek bütün bu halı, kilim, kumaş, binaların üzerindeki o kadar derin bir konu ki bunların tek tek incelenmesi lazım. Her birisi çok çok ayrı birer doktora konusu ya da test konusu. evet, bir de Evet, bilenlerin, yani bizim evet. Türkleri bilenlerin bunları incelemesi gerek ki Türkçe aradaki bilen birinin gidip, evet, Türk Türk kültürünü kültürünü bilenlerin. bilen Yoksa biri. nedense gidip hep Almanlar buluyor bunları. Ben ona Güzel. şaşırıyorum. Atalarımız Hititlerdi diyorlar. Ondan sonra bakıyorlar Hititler ataları çıkmıyor. Yakında bizim atalarımız Türklerdir diyemedikleri için Anadolu'dan gelen çiftçiler diyor. Peki Anadolu'dan gelen çiftçiler kim? Şimdi ben bu Kızılderililere kim bunlar dediğim gibi Anadolu'dan gelen çiftçiler bizim atalarımız. İyi de kim bu Anadolu'dan gelen çiftçiler? Yani Onlar bir sürü da, halk var Anadolu'da yaşayan, değil mi? Asırlar boyunca. Anadolu'ya kimler gelmiş, kimler geçmiş? Hani evet. bilmiyorum. Bize çok iş düşüyor. Bizim genç özellikle arkadaşlarımıza, araştırma görevlilerine tabii her şey imkan meselesi. Diyeceksiniz ki siz nasıl gittiniz? Ben de derneklerle yani her sene bir tane seyahat yapabildim ancak. Ben de öyle çok zengin sürekli turistik seyahat yapan birisi değilim ama merak ettiğim zaman insan o imkanı, o şeyi yaratabilir. İsterse yapar. Evet, şimdi Dernekle gidersin, vakıfla gidersin. Ben folklor ekipleriyle bizim gezdim. biraz şeylerin, akademisyenlerimizin ilgi duyması lazım. Yani daha İlgi doğrusu, duyup gitmesi lazım. İspanyolca bilmeleri, dil bilmeleri lazım. evet, evet, Bir şey daha söyleyeyim. Bütün bilim insanlarının biraz coğrafya bilmesi lazım. Şimdi bu coğrafya bilmeden tarih yapılmaz, arkeoloji yapılmaz. Coğrafya bilen de onları bilmez. Ayrı konu. Ama coğrafya bilimini diğer bilim insanlarının da ben nasıl kendi sağlığımı korumak için doktor değilim ama kendi organlarımı nasıl tanımaya çalışıyorsam ilaç içerken kendi kalbimi, kendi mideme dokunup dokunmadığını biliyorsam bir bilim insanı da yola çıktığı zaman o gittiği ülkenin veya gittiği toplumun yaşadığı coğrafyayı araştırarak gitmesi lazım. Şimdi bozkır kültürü diyoruz. Bozkır kültüründe bozkurt vardır. Ama bozkır kültüründeki bozkurtu gidip de Akdeniz ikliminde ya da ne bileyim subtropikal kuşakta, ekvator kuşağında siz
bozkurdu bulamazsınız. Orada puma vardır, aslan vardır, kaplan vardır. İşte demin gördüğünüz gibi. Yani yılan vardır, ne bileyim nemli sıcak yerde. Yani o coğrafyadaki bitkiler, yedikleri, insanın rengi, bakın bunlar kızılderili mi? Yani şimdi bu Mapuche'lerin ten renginin kızılderililikle ne alakası var? Ama bunlar kızılderili, Arauca'nın kızılderileri bunlar. Öyle Onun bir için ten genel rengi, domates yersen, havuç yersen bronzlaşırsın. Yani veya ne bileyim genetik yapı da her zaman aynı doğru şeyleri, doğru sonuçları vermiyor. Genler de karışmış. Genlerden de tam net sonuca varamazsınız. Gidip alan araştırması yapmak lazım. Dediğim gibi ben müzikten anlıyorum. Müzikteki ritmi duyuyorum, oralarına gidiyorum, oynuyorum. Bilerek gitmedim ben. Bunun gibi dilci gidip dili yakalar. Arkeolog gider oradaki, ben mesela çanak çömleğe hiç girmedim. Çünkü hiç anlamam. Yani çömlekten, sanat tarihinden hiç anlamam. Sanat tarihçi gidecek, oradaki sanatı görecek. Ona göre benzetme yapacak. Yani Evet hocam, doğru değil mi? söylüyorsunuz. Evet. Yani bu uzmanlar bu işi şey yapacak. Evet. Nasıl Çok Machu Picchu'ya giden Hiram Bingham 9-10 bilim adamını yanına almış gitmiş. Kendisi orayı bulmuş, orası biliyor. Biliyor orada öyle bir şey olduğunu. Araştırmış ama bulduktan sonra da bilim insanlarını götürüyor oraya. Her şeyden. evet. Sonra bir de mesela çok saçma sapan bazen kaynaklar çıkıyor. Mesela şu Amerika'yı kim keşfetti diye bir kitap çıktı. Ben bunu aldım. İçinde ne diyor biliyor musunuz? Amerika'ya ilk giden Çinlilerdi diyor. Biz Çinli olduk. Evet. Yani şimdi her yazılandan da bilim yapılmıyor. Şimdi ben bunları okuyorum, bunları ayıklıyorum. Şimdi bu genlerimizin yolculuğu diye bir kitap çıktı. Bu genlerimizin yolculuğunu yazan Johann Kraus, sizin geçen hafta bu Denizova insanının genetik yapısını araştıran gen mühendisi. Tamam, o araştırmayı çok güzel yazmış. Ama oturmuş sonunda Hint-Avrupa dil teorisinden bahsediyor. Anadolu insanının Hint-Avrupa dili konuştuğunu söylüyor. Bitmiştir bu kitap benim için. İstediği kadar gen araştırması yapıp alame-i cihan gen mühendisi olsun. Ondan sonra Bilindiğin yine kendi kafasındaki dayatmayı bize veriyor. evet. Hint-Avrupa kökenli insanlarmış onların ataları ve Anadolu'dan gelmişler. Bunu gen araştırmacısı söylüyor. Onun için şimdi burada da tabii hatalar vardır. Mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Şimdi bu Feruda Etrüks Türk bağı. Burada ben demin size söyledim, İtalya'da Kuzey Kafkas oynayan kızlar vardı dedim. Bakın. İşte bu Azerbaycan Biraz da kıyafeti ve İtalya'daki bir duvarda. Bakın demin ben İran'dan bahsettim. Demek ki ben Bergamo Festivali'nde folklorcu olarak bu oyun oynayan kızları gördüğüm zaman onların Etrüksler olduğunu bilmem gerekirdi. Bu benim ayıbım. 19 yaşında bana bunu öğretmediler. Ben bunu Feridun Asıoğlu'ndan öğrendim. İçinde yanlış şeyler var mıdır? Vardır, bilemem. Ama şu olayı ben gözümle gördüm. Buna şahitim ben. Azerbaycan Yallısı bu oyunun adı. Ve Etrüks, İtalya'daki duvarda bu. Yani Feridun hocamız da çok değerli bir çok, bilgemizdir. çok. Çok değerli bir bilgemizdir. Evet, Kendisinin de ön Türk tarihine büyük katkıları evet. vardır. Yani bunları göstermek istedim dinleyicilere. Sonra Orta Asya göçlerinde bu Haluk Cemil Tanju bu kitabı 1966'da basılmış. 68'de vefat ediyor. Ve diyor ki ben bu kitabı Atatürk'ümüzün diyor ruhuna ve ondan aldığım feyzle gittim 35 sene Maorilerle, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, demin söylediğim o bütün coğrafyalarda adam bu insanlarla beraber yaşayarak bu kitabı yazıyor. Bakın.
Ve bu kitabı bilimsel değil diye otoriteler kabul etmiyor. Kim bunlar? Atatürk'e uyduruyor diyenler. Bu adamın da bu yazdığını kabul etmiyorlar. Ama şimdi bu gen araştırmalarıyla ve bu benim gördüklerimde buradaki bilgiler birebir örtüşüyor, biliyor musunuz? Bu bilgiler. Ben de bunu önce okuduğumda çok şaşırmıştım. Allah Allah, Allah Allah. Gidip gördükten sonra tekrar bir okudum. Söylediklerinin hepsi doğru. İçinde belki benim bilmediğim konularda hatalar olabilir. Ve buradaki bütün halkların hepsine Tunç Devri diyor. Turani kavim demiyor, Türk demiyor. Şuradaki yazılanların hepsi Tunç Derili diyor. Tek isim altında toplamış. Kızılderili falan değil. Hepsini anlatıyor burada. Müziklerini, kafataslarını, dillerini, hepsini. Tek tek bütün bu kabileleri incelemiş adam. Ömrünü vermiş. Ve bu kitabı bastıktan sonra da ölüyor. Hı? Yani bilim adamı değil diye, prof değil diye bunu kabul etmiyorlar. Orada yaşamış ve onlarla birebir teşriki mesaide bulunarak yazmış bu kitabı. Bu da uyduruyor. Şey yapmak lazım yani, Evet. akademik olarak da bunları hazırlayıp yani daha doğrusu bunu sürekli her programda söylüyoruz da bu işi işte Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu'nun yapması gerekiyor ama Evet, maalesef. yapmıyor. Yani Hani sırf tarihçiler çözemez. Bakın, İnkaların tarihi yok, yazısı yok. Yani bir yazısı ekip olmayan. olarak ekip olarak çalışması Ekip lazım. olarak çalışmak lazım. O kipular niye çözülemiyor? O kipuları bizim çözmemiz lazım. Eğer Sümerler bu kipuyu kullanıyorsa Anadolu'da da var. Tabii çürümüştür, yok olmuştur. Şimdi bunların kullandığı kipu 1300'lerde, 1400'lerde, 1500'lerde kalmış. Yanmasaydı, yobaz Katolik papazlar yaksaydı, belki çok daha fazla olsaydı, benzetmeler yaparak, karşılaştırma yaparak uzmanları bu 3 boyutlu yazıyı çözebilirlerdi belki. Ama İnkaların tarihini yazamıyoruz. İspanyollar ne derse onu diyorlar. İspanyol papazlar bunlar kayıp 13. kabile diyor. Şimdi ben bunu kayıp 13. kabile diye kabul mü edeceğim İnkaları? Veyahut bir tanesi çıkmış, bilim insanı, profesör yazıyor. İnka devleti bir sosyalist devletti diyor. Sosyalist empire diyor İnka İmparatorluğu'na. Yahu 12. 13. asırda sosyalizm var mıydı? Bu nasıl bilim insanı? Fransız bir bilim insanı. Makale yazıyor. Sosyalist bir devletti diyor. Ya köylü imecesini asırlardır bizde yapılan, bugün senin tarlanı biçiyoruz, yarın onun tarlasını biçiyoruz. Evleniyorlar, onlara bir ev yapalım yeni evlilere. Veyahut ne bileyim falanca ölmüş, onun ruhuna ayin düzenleyelim, onu gömelim. Bu ortak yaşam, köyün ortak yaşamını, köylü imecesini tutmuş. Tabii ki devlet bunlardan bir kısmını da vergi alarak alıyor. Lama yetiştiriyorsa 3 tane lamayı devlete vereceksin. Ama devlete verirken devlet onu kendisi hazineye aktarmıyor. O bölgedeki silolarda tutuyor. Deprem olursa, volkan olursa, sel olursa aynı Kızılay, Kızıl Haç örgütünün yaptığı şeyi tekrar halkına saklıyor onu. Şimdi bu sosyalizm mi oldu? Ben bu adam prof diye bunun dediğini kabul mü edeceğim? Yani daha fazla şey yapmak Evet, istemiyorum. haklısınız hocam. Sizi de yorduk. Evet, Saat rica ederim. 12.30'da oldu. Oldu. Çok teşekkür Evet. ederim. Bu saate kadar dinlediğiniz için, fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Biz görüşmek üzere. Ben takip görüşmek ediyorum üzere. zaten programlarınızı. Sabırla dinlediğiniz için tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi geceler Ben diliyorum. teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın. Tüm izleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Onlara da hepsine. YouTube'dan izleyenler de Yüreklerine var. sağlık, yüreklerine sağlık hepsine. YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız da var. Burada evet. Turgay Kürüm düzeltmişti. İsmail Doğan hocamız, ben Ali Doğan dedim. İsmail Doğan hocamız mayalarla ilgili araştırma yapmıştı. Çok güzel. Arkadaşlar yarın gündüz sahadan Nural Cihat Tağı ya da kitaplarda bilinen ismiyle Ludmila Yegerova ile birlikte olacağız.
Biliyorsunuz 21 Haziran'da Kızıl Gün Bayramı var. Evet. Sahanda Isıha denilen Kızıl Gün Bayramı kutlanacak. Bizim tabii Türkiye'de unuttuğumuz ama birçok Türk Cumhuriyeti'nde bazılarında resmi olarak kutlanıyor, bazılarında halk kutluyor. Gün bayramı diyeceğimiz Güneş Bayramı. E, Onu konuşacağız. Nasıl kutluyorlar? Evet. İlginç bir konu olacak. Herkesi bekliyorum. Yarın saat 4'te, öğleden sonra 4'te buluşmak üzere. Tekrar teşekkürler Müjgan Hanım. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum. Kızınıza da selamlar. Çok yardımcı oldu. Sağ olsun Aybüke Hanım. Ona da çok teşekkür ediyorum.